Selamlar arkadaşlar. Bugün Yonko zirvesinin birincisiyle karşınızdayız. Dört büyük Yonko toplandı One Piece evreninin değilse de YouTube evreninin. Japori. Bravo. Japori nasılsın canım? İyiyim, sen nasılsın Nemo? İyiyim, ne yapayım Japori Böyle bir işte. garip oldu kayıttayken değil mi? İyi, ne olsun işte, teoriler, videolar, devam ediyor, tam gaz. Boş zamanlarında böyle defterinin kenarına teori yazıyor Japori. Evet, kesinlikle. Öyle eski bir teorici arkadaşımız. Sizi Grand Line yolculuğu olarak tanıdığınız, asıl adı Engin. Ben video boyunca Engin diyeceğim ona. Engin nasılsın canım? Teşekkürler Nemo. Sen nasılsın? Nasıl olayım, çok keyifliyim. 4 tane böyle, 4 tane demeyeyim de kendimi saymayayım. 3 tane böyle One Piece konusunda derya deniz olan insanla One Piece konuşacağım. Çok keyifliyim o yüzden. Öyleyim yani. Abi hepimizde güzel bir heyecan vardır diye zaten tahmin Evet, ediyorum. Var. birinci İlk geleneksel videonun heyecanı. Yonko Aynen. zirvesi. Ve karşınızda Tefo. Evet arkadaşlar. Yurt dışından transferimiz. Ya Tabii. transfer bütçesinde anlaştığımızdan dolayı ayak basabildim şu an. O değil de ya ben baya bir heyecanlıyım ya, çaktırmayalım. Bende de böyle bir şeyler oldu ya, kayıt Sen, altında değilken sen, böyleydi. sen var ya, sen bir anda açılacaksın Tefo. Ben sana çok güveniyorum. Senin Açılırız abi, açılırız. senin Açılırız. senin mizahın bize lazım yani. O nokta bize lazım yani bence. Bir şeyler deneyeceğiz ya. Değil mi? Bakalım nereye gidiyoruz bugün. Evet abi. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle olacak Yonko zirvemiz. Video izleyenler için açıklıyorum kısaca. Podcast gibi olacak bu şekilde ve konu konuşacağız. Daldan dala hoplayacağız, zıplayacağız birazcık. İlk konumuz da dinin anlamı olacak. Çünkü Engin bilgilere sahip bu dinin anlamı Evet, konusunda. adında D olduğunu iddia ediyor. Aynen, Yılın Engin sonunda. değil çünkü adı. O yüzden ben bu dinin Aynen. anlamını sormadan bırakmam. Engin, bu din nedir ya? Abi ben şu an tam D'nin anlamını anlatırken böyle Japori'nin girip durdurması yok mu abi? Luffy'nin Rayleigh'i durdurması gibi değil mi abi? Evet. Söyleme. Hayır, söyleme, Seri- sürprizi kaçacak. Seride öğreneceğiz bunu, aynen. Raftel'e gidince öğreneceğiz. Abi valla bendeki anlamı deniz. Ama animedekine Belki bilemeyiz. gireyim mi? Gireyim mi? şu Gir an? bence bir ya. Bir Girelim gir ya. ya. Oraya bir Evet. gir. Tamam. Abi benim ta en başından beri düşündüğüm bu arada Eiichiro Oda'nın seriye daha başlarken bu serinin evrensel bir hal alacağını tahmin etmiş gibi geliyor bana. Veya bunu hayal etmiş. Aynen. Tam O onu yüzden- diyecektim. Kesinlikle hayal O yüzden abi etmiştir. çok mesela diğer animelerde görmediğimiz kadar İngilizce serinin içinde. Ta adından başlıyor zaten. One Piece. Direkt. Hı hı. Aynen direkt Hı hı. One Piece. İşte kimle başlıyor hikaye? Goldie Roger'la direkt İngilizce Gold Roger. İşte Aynen. Luffy'nin adı Monkey. İşte Aynen. Kara Sakal'ınki Marshall D. Teach, Edward Newgate. Yani İngilizce her yer aslında baktın mı? O yüzden ben D'nin açık yani tabii sadece açılımını öğrenmemize de bitmiyor mevzu da. En azından açılımının kesin İngilizce olduğuna ben eminim. İngilizce bir şey. İki şey var o zaman. Aynen. Zaten ilk akla gelenler bu şeytan, demon veya devil. Devil. Aynen. Aynen. E, ama aslında bana sorarsanız şey abi. Destiny de olabilir. Aynen, kader de Kader- olabilir değil mi? Kaderin kader yeri çok gibi, fazla aynen. Çünkü- seride. Oo. Bu D'lerde zaten görüyoruz yani sanki böyle hepsinde bir seçilmiş kişi şeyi var. Hani bunların kaderi belli. Doğduklarında belli. Solejlerlerin doğal düşmanı. Ee, o yüzden en azından tabii dediğim gibi bu açılımını tahmin etmekle aslında anlamı ne? Tam açılı Destiny'dir de. Anlamı ne Bu asıl gene önemli aynen olan o, bize evet. çok bir şey katmıyor Ya, aslında dün- Destiny olduğunu bilmek. Daha önce de konuşmuştuk ya, hani One Piece'te Evet. Eiichiro da şeyi çok seviyor abi. Bir gizemi ortaya çıkarayım, o ortaya çıkandan 10 tane daha gizem çıksın. Böyle dinin anlamı Aynen abi. çıkacak ama hikayesini vermeyecek bize, böyle bize tahminler, teoriler, böyle Japori yine defterinin kenarına yazacak teorilerini. Evet, ben zaten Aynen öyle. girmeyi bekliyordum. Ben şöyle bir şey diyeyim. Ben One Piece mangasının ilk bölümünü bir Japonca olarak göz gezdirdim.
Japonca olarak gözleyince gözümüze çarpan bir şey oluyor. O da dinin bize sunuluş şekli. Monkey D. Luffy derken Monkey ve Luffy Japonca ya Japon alfabesiyle beraber yazılıyor. Orada Latin alfabesiyle yazılan tek bir şey var. O da D. Şimdi eğer sizin dediğiniz gibi D İngilizce bir şeyse bunun sebebi o olabilir. Lakin ben öyle hani ben açıkçası D'nin ya simgesel bir şey olduğunu ya da bir ses efekti gibi evrensel bir şey olduğunu düşünüyorum. İngilizce olduğunu pek şey yapmıyorum. Hani düşünmüyorum. Sebebi ise şu. Hani One Piece, hani evet One Piece, serinin ismi One Piece. O da işte Evet. bir İngilizce kelime. Lakin bu hani Japonya'da ilk önce Japonya'da ortaya çıkıyor bu seri. Hani ve hani ulusal bir seri sonuçta One Piece serisi. Şimdi bir empati kuruyorum. Ben Japonya'da yaşayan birisiyim. Ben mangayı okuyorum. Bu zaten bu seri Eiichiro'nun dediğine göre başta az bölümlü bir seri olacaktı. Yaklaşık böyle bir 2-3 yıl sürecekti. Ama sonra işte çizgi bir şeyler ekledi adam. Shichibukai ekledi atıyorum. Sonra başka şeyler ekledi. Bununla birlikte işte bu seri daha da evrensel bir hal aldı. Ama adamın dediği bir şey var. One Piece'in sonu başından beri değişmedi. Ha aralardaki bağlantılar değişti tabii ki de. Hani mesela Oden gibi bir karakter adamın ilk başından yani serinin başından beri aklında var mıydı? Bence yoktu. Hani Yok siz bilmiyorum yok ama bence imkansız kesinlikle ya. yoktu. Bence yoktu bu arada. Zaten çok belli değil mi İmkansız. Oden'in sonradan Hı, eklendiği yani. Real hiç aynen öyle. bahsetmedi. Bence bayağı geç eklenildi hatta. Ben şimdi kendimi bir Japonya'da bir manga okuyucusu olarak hayal ediyorum. Açtım mangayı abi. Seri yakında bitecek. Hani Monkey Luffy'yi Japon alfabesiyle okuyorsun. Devil'ı neden İngiliz alfabesiyle yazsın ki diye düşünüyorum ben. Ben açıkçası hani bunun yani dinin Latin alfabesiyle yazılmasının tek sebebinin bir ses efekti olması veya simgesel bir şey olmasını bekliyorum. Ses efekti derken bu dinin anlamı don olabilir. Tıpkı Tom'un Hmm. bahsettiği don gibi. Veya Bink'in Sakisi adlı şarkıdaki geçen ne yaparsan yap don ile yap yani gururla yap Hı hı. anlamına gelen bir kelime olabilir. Ki biz Don di, olabilir gerçekten bu arada. Çok mantıklı bir şey söyledim bence. Dillerin ortak noktasına baktığımızda adamlar ne yapıyorsa yapsınlar gururla yapıyorlar. Örnek vermek gerekirse Monkey D. Garp abi adam amirallik şeyini neden kabul etmiyor? Çünkü kutsal ejderlerin Storage'lerle. Aynen. Onların aynı Evet. altında çalışmak gururuna istemiyor. yediremiyor adam. Evet. Aynen. Gururuna yediremiyor. Adam gururuna yediremiyor. Atıyorum e, Dila neden ölürken gülümsüyor? Hani adamlar gururlu bir şekilde ölüyorlar. Hani ben buna bağlıyorum ve yani don olma olasılığına çok yüksek gözle bakıyorum. Onun dışında simgesel bir şey olabilir mi? Olabilir. Ama Eiichiro'da bu yola giren mi? Pek emin değilim. İngilizce bir şey olur mu? Ben işte dediğim gibi hani biraz değişik görüyorum. Yani Monkey, Luffy Japon alfabesiyle yazılıyor ama ortadaki şey Devil olarak yazılıyor. Hani bunu niye Japon alfabesiyle yazmadın ki o zaman? Hani o Hı biraz bana hı. bir değişik geliyor. Anladınız mı demek istediğimi? Mantıklı ya. İşte ya işte çünkü işte şey diye Japori tabii haklı olabilirsin de Hı hı. Japonca yazsa hani Simgesel durmaz bence ya Japonca aynen yazsa. aynen evet. Bir de evet monkey falan da Japon alfabesiyle yazıyor ama sonuçta İngilizce monkey kelimesinden düşünmüş. Onu sadece Japon şeyiyle yazıyor, harfleriyle Anladım. yazıyor. Anladım. Ya bence Yani orada Ama dikkat senin dediğin de çekmesini olabilir evet istediği yani. için D'yi Japon alfabesiyle yazmamıştır. Yani o D'nin dikkat çekmesini istiyor. Onu da şuradan çıkarabiliyorum. Biz SBS videoları yayınlıyoruz arada, bir dikkat ettiniz mi bilmiyorum ya da gözünüze çarptı mı? Bir SBS videosunda şöyle bir SBS vardı. İlk sayılardan biri, yanılmıyorsam East Blue arklarından birisi, tam hatırlamıyorum. Eiichiro'ya soruyorlar, ya diyorlar bu dinin anlamı nedir diye. O da söyleyemem diyor. Bu önemli bir şey diyor. Şu an söyleyemem diyor. Yani başından beri bu dinin dikkat çekmesini istiyor Eiichiro'da bence. evet evet. O yani orası kesin zaten. Ben geçen okurken çok çarpıcı bir yere şahit oldum. Bu hani mesela Don benim dediğim gibi dinin anlamı ise dinin açılımı ise Don adında iki tane karakter var bildiğimiz gibi. Bir tanesi Don Don Krieg, Creek. diğeri de Evet. Don Chinjao. Don Evet. Chinjao Don ismini ünvan yani Don onun bir ünvanı. Onu çok iyi büyük bir korsan olduğu için alıyordu sanırsam ve büyük korsan olduğunu belirten bir ünvan. Ama Don Krieg Don ünvanını aldığı açıklanmıyor mangada. Ki zaten Don Krieg nasıl desem
Almanca bilen var mı aranızda bilmiyorum. Der Krieg Biliyorum. artikel oluyor değil mi Tefo? Yanlış biliyorsam Aynen düzelt. aynen aynen. Don Artikel, Krieg, der Der Krieg Krieg ya. gibi yani. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz şeyler. Şimdi eğer yani Don Krieg'e verilmiş bir ünvan olabilir ama bu mangada açıklanmadı. Mangada sadece şey diyor. Pirate Admiral yani Türkçesi korsan amirali gibi. Amiral. Aynen. Aynen Aynen. Miray gibi oluyor. Korsan amirali ünvanını kazanmış ama ismi her yerde Don Krieg olarak geçiyor. Adamın şimdi mantıken düşünüyorum. Eğer dinin anlamı Don'sa burada Krieg'in One Piece'in başında gözüken bir karakter olduğunu unutmayalım. Ki One Piece'in başı sonu için çok büyük ipucu veriyor bana kalırsa ki Eiichiro'da zaten videonun en Çok başında dediğim gibi seviyor. Çok seviyor. evet videonun en Yani. başında dediğim gibi seriyi kısa tutmayı planlıyordu ve ipuçlarını da baştan veriyordu. Don Krieg yani o Don kelimesi eğer tahmin ettiğin gibi dinin anlamıysa şöyle bir şey var. Bu adamın atıyorum arama posteri çıkıyor değil mi? Evet. Yani Nami'ninki Cat Burglar yani kedi hırsız Nami olarak geçiyor. Hani onun ünvanı bile geçiyor. Luffy'ninki Monkey D. Luffy. İşte bir Roger'ınki de gerçi Gold D. Roger diye geçiyordu ama gazetelerde şey yapıyor. Peki Don Krieg. Şimdi eğer dinin anlamı Don'sa Don Krieg olarak yazmak bir sakınca olmalı dünya hükümeti için. Hani sonuçta gizem içeren bir kelimenin açılımı bir senin yaratmış olduğun bir posterde var. Wanted bir aranıyor posterinde olmaması Aynen. lazım mantıken evet. Aynen. Araştırdığında Krieg'in posterinde Don kelimesi geçmiyor. O zaman benim de bir sorum olacak ya. Hani şöyle bir merak ettim buna ne Krieg diyeceksin. diye geçiyor bu arada 17 milyonmuş. Ben de şu an baktım. Evet, Krieg olarak geçiyor sadece. Don kelimesi yani Aynen, isminin ama mesela diğer bir kısmı yok yani. Chapori bir sorum Fan olacak. Art bir Diğerini- versiyonda da Don yazıyor bu arada Chapori. Fan Art galiba ama. Fan art. O zaman bak şöyle bir şey diyeceğim. Eğer ki Don dediğin gibi ise Krieg tekse yani şunu merak ediyorum. Peki hükümet niye Don Krieg'e önlem almadı? Sonuçta adam isminin açılımını kullanıyor. Bunu herkes duyardı yani. Ben Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani herhangi bir yani Monkey D. Luffy'ye de öyle bir önlem almadı. Dünya hükümeti. Atıyorum Beyaz Sakalı da böyle bir önlem almadı. demek istediğim Monkey D açılımı yok yani. Monkey Don Luffy değil ya. Evet. Don Krieg Don'u kullanıyor yani ondan daha bir tehlikeli, daha çok bir şey biliyor gibisine. Şimdi Önlem Don almazlar. Chinjiao Onu örneği demek var. istiyorum. Evet, Don Chinjiao örneği var. Bence Hani bu arada şunu ekleyeyim. Tefo'ya cevap olsun hani bu da. Bence Don Krieg dinin anlamını falan bilmiyor. Yani ben yok, gururlu bilmiyorum. biriyim. Evet. Ünvanım Aynen. da Don Orada olsun zaten- modunda kullanıyor bence. Hı. Yok Don Ya Krieg onu ben de kesinlikle bilmiyordur. bilmiyorum. Ama demek istediğim hani hükümet bunu bilsin bilmesin. Adam Don'u kullanıyor yani. Ondan daha bir tedbir alamazlar mı? Yani ben Yani beklerim. almışlar. Don'u isminden silmişler arama posterinde. Ben de onu diyorum hani. Silmelerin Zaten sebebi dinin açılımını insanların öğrenmesi aslında çok bir Çok da tehdit bir şey değil ki anlamı dünya yok hükümeti için bence abi. de. Hadi Evet. tamam don olsun hadi dinin açılımı. İnsanlar bir şeye aydınlanmayacak ki bunu öğrenince. O yüzden de olabilir yani. ama bu şey Ama gibi. tabii tüm bu konuştuklarımız Hı. donsa dinin açılımı. Don'sa aynen tabii. Evet. Tefo senin görüşün nedir? Yani sen bu konuda Vallahi ben daha dil konusuna o kadar detaylıca ne girmediğim bir konu. Hani o kadar da fazla ilgimi çekmiyor. Çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Hani anca bir şey diyoruz. yani hepsi teori Engin'in de bunların. düşüncelerim daha çok Engin'in dediklerine daha yakın. İngilizceden bir şeydir. Sebebi de yani Engin aslında gayet güzel açıkladı. İngilizceden gelmesini varsayıyorum. Bu bir Dreams de olabilir. Devil de olabilir. Demon Destiny. de olabilir. Destiny de olabilir. Artık başka bilmiyorum. Var mı bir kelime daha İngilizce? Ditron var bir de. Bildiğim her şeyi Şimdi- saydım şimdilik şu an. Ne olabilir D ile başka? Hiç aklıma Ben da daha çok gelmiyor. böyle bir Dreams tarzı bir şey de bekleyebilirim. Biraz hafif ters yani direkt Deny beklenir falan diye. olsun reddetmek. Abi, Her şeyi hani öyle bir reddediyorlar. şey bekliyorum ve büyük bir bilmiyorum yani benim aklıma takılan dillerdeki mesela en büyük olay Gold Roger. Başta seriye Gold Roger olarak giren karakter yani ilk zaten gördüğümüz kişi Gold Roger. Sonradan Goldie Roger olduğu ortaya çıkıyor ve Evet. zaten D olayı orada bir konu oluyor. Yani Eiichiro da bence nasıl diyeyim sana baştan bunu planladı, bu doğru. İleride de uzattı, büyüttü. Zaten her zamanki yaptığı gibi bir küçük soruyu büyütüyor, önümüze seriyor. Biz de konuşuyoruz bunu. Ama ne çıkar yani bir şey diyemem ya. Bilmiyorum.
Ama Engin'in dediğine aslında katılıyorum yani. Zaten Dreams olsa da, Destiny olsa da, Dawn olsa Evet. da yani bir şeysi olmalı sonrasından. Hani ne getirecek bize bu isim? Yani ne Ya Doğru. faydası Bak olacak? şu da çok garip abi. Şu da Özel bir çok güç garip. mü Mesela mesela? Yani aynen. saçma bir şey de hani Doğru. özel bir güç mü, bir yetenek mi? O tarz bir şey Abi düşünüyorum da ama bilmiyorum. şöyle bir saçmalık var. Mesela Goldie Roger'ı Gold diye birleştirdiler. Yani insanlar onun D olduğunu öğrenmesin diye. Ama mesela Kara Sakal'da veya Luffy'de neden hiç o D'yi saklama şeyi duymadı? Ee, aranıyor posterini çıkarırken veya ya bence gazetelerde haber olurken. Ben Gold onun için bir... Ha, buyur Nemo, sen Gold söyle. Roger'ı da galiba aranıyor posterlerinde Goldie diye geçiyordu ya. Tam Evet, evet, doğru. hatırlamıyorum. 957'de mi ne açıklandı o manganın? Hı hı. Bayağı hype'tı. Ya Benim One ilk Piece'i güncel bulduktan okuduğum sonra manga One sayısıydı bu Piece'i arada. bulduktan sonra direkt Gold diye çevirmeleri acaba hani onunla mı alakalı acaba diye Şey, düşündüm. ben bu konu hakkında ben de düşünmüştüm. O bana da garip gelmişti. Fark Evet. ettiyseniz bu arada aranma posterlerinde Goldie Roger diye geçiyor. Ben şimdi az önce bir doğrulamak için Ben de öyle baktım. hatırlıyorum Sadece sanki. gazetelerde Gold Roger diye geçiyor veya hitap şeklinde Gold Roger diyorlar. Aslında şeye baktığımızda, Luffy'ye baktığımızda, Garp'a baktığımızda hiçbir zaman Monkey D. Luffy'yi yakalayın demiyorlar. Hasır şapkalı çocuğu yakalayın diyorlar. Hasır şapkalı Luffy yakalayın diyorlar. Garp'ı hiçbir zaman Monkey D. Garp demiyorlar, atıyorum. Kahraman Garp diyorlar. Evet. Başka aklıma bir örnek Kara gelirse sakal diyorlar. Marshall Heh, D. Teach demiyorlar mesela. evet, Monkey D. Dragon'a Devrimci Dragon diyorlar. Yani Evet. Çok da orada zikretmiyorlar aslında, aslında. evet, aslında çok yani muazzam bir olay aslında bu. Hani Eiichiro da bunu düşünmüş bence. Ama biz hani fark etmesi gerçekten çok zor ama harbiden muazzam bir iş yani. Şu an Abi söyleyince o de zaman gazeteciler şey olmuş olabilir bak saçma ama bu One Piece'te oluyor böyle şeyler biliyorsun. Oluyor. Gazeteciler birleşik sanmış olabilir mi? vallahi İlk gazetede olabilir. çıktı ya bu. Gerçekten Gold olabilir. Cypherpol'den D Emil olunca pek gitmiş de bir olabilir. anlamı olmuyor ama Gold olunca hani bir anlamı oluyor ya altın Hı. Roger. Yani Nemo'nun Ha, dediği gibi gazete hatası, manşet hatası olabilir o zaman abi. manşet hatası. Nüfusa adını yanlış yazdırmışlar. Aynen abi. Nüfus memuru hata yapmış. Birleşik yazmış onu. Şey olmuş olabilir. Garip. Hani şeyde görmüştük. Tüm Kek Adası'ndan sonra Reverie sezonun öncesinde. Evet. Morgans'ın yanına bir tane Morgans Superpol ya. ajanı geliyordu. Gene aynı Aynen. şekilde Aynen o olmuş şekilde olabilir. olabilir. Ama manşet hatası güzel olur Ama bence. bence şey ya Gold Roger daha spektaküler. Düşünsen Altın Roger böyle yani hani Evet, adam arkasında korsan altın kralı. bırakmış, hazine bırakmış Aynen yani. yani Değil mi? Ya çok zaten şey böyle ilgi serinin çekici. başında hani serinin başında Gold Roger olması gayet mantıklı yani. Gold Roger, Altın Roger. Yani Evet, Evet evet. evet. ilk bölümü izlediğinizde Monkey D. Luffy. Ama ne düşündünüz orada siz? O D D'yi hiç yani düşün yani neresini Abi, düşüneceksin? Yani benim aynen. gözümde Engin'in D'si gibi ikinci adıdır. Devam hani hiç Evet. üstünde durulacak bir yanı yok. Ya Behzat zaten Ç'nin Ç'si gibi. Aynen, aynen. Aynen. Güzel aynen bak örnek. o da olabilir. Ve hiç açıklanmadı galiba o Ç sonradan. Tam bilmiyorum da soyadıymış ama böyle yani böyle değil hiç açıklanmasa ne hissedersiniz mesela? Bir şey hissetmem, Abi sinirlenirim. Öfke. vallahi Valla bilmiyorum ya. Kapori'nin aksine benim o konuda fazla bir şeyim olmadığı için de hani okey derim. D zaten cool. Bilmesi yani bir şey yoksa da okey yani. Behzat Ç gibi yani. Ya Ama Eiichiro'da Evet. Chopori aslında mutlu olmaz onu biliyorum ha. ben kesinlikle mutlu olmam abi. Eiichiro'da aslında bunları ne zaman açıklayacağını, dur bakayım. Odan Flashback animede oldu mu? Oldu, tamam. Oldu Odan Flash oldu. tamam. Oldu. Odan Flashback'inde açıklamıştı. Rafter'e gitmeden önce günlüğünü yazıyor. İşte dinin Ya da anlamını öğren. Memories çalarken böyle değil Aynen. mi? D klanını öğrendik. Antik silahların ne olduğunu öğrendik. İşte Wano'nun kayıp yüzüyle olan bağlantısını öğrendik. Yani kesin biz bu tüm gizemlere Abi Rafter'e evet. varınca öğreneceğiz. Marineford'da da aslında şey oldu ki aynı muhabbet. Roger beyaz sakal anlattı ya. Aynen. Aynen, Flashback aynen. sahnesi Aynen Aynen oldu. flashback Flashback'te Evet. vardı dinin o. anlamını anlattı. Aynen. Ha bu D ile Aynen. O da ilgili hep yeni merak bir şey uyandırıyor. açabilir miyim Nemo? Sevgili moderatör. D Bir ile ufak bir şey ilgili yeni bir söyleyeceğim. detay. Ondan sonra açsan olur mu? Sen Ben de Aynen söyle. Nemo'ya Tamam. sormadık ya. Tamam aynen doğru. ben de fikrimi söyleyeyim ufak bir. Ya bence Japori'nin söylediği çok mantıklıydı bu arada. Kesinlikle mantıklı olduğunu kabul ediyorum yani. Fikri mantıklıydı bence. Ama ben Engin'e daha çok yakınım.
Çünkü ya bence mantıksız değildi. Sadece Eiichiro Oda gibi düşünmeyi çok seviyorum ben One Piece izlerken, yorumlarken, teori yorumlarken. Bence Eiichiro Oda'nın kafası bir tık daha Engin'e daha bana yakın hissettirdi. Çünkü Kara Sakal Dreams Never Die diyor. Dream olabilir gerçekten. Bir kader mevzusu çok fazla var seride. Bir Luffy'nin kaderi, işte o adam gelecek 20 yıl sonra, Joy Boy gelecek, kader muhabbeti. Destiny olabilir. Kutsal ejderlerin doğal düşmanları şeytanlar olarak anılıyorlar. Devil, Demon olabilir. Don da çok mantıklı ekstradan. Yani Don Quixote Onu ben gibi hiç bir adam. düşünmemiştim. Don Harbiden Quixote iyi gibi bir yani. adam Luffy bir de. Hani Reklam yapabilir Evet. miyim? yap gönder. Tabii. Patlat İleride gelsin. ya ben abi aslında çok şey verdim, ipucu verdim. 5000 abone özel videoda bunu ben söyleyecektim. Neyi? 5000 abone özel videosu dinin anlamı videosuydu. Benim böyle bir planım vardı. Bunu da hafiften böyle bir Oo. şey Evet. vermiş oldum. Spoiler Hayda. yedik. Patladın. Spoiler yedik. Bu arada ben gördüm ya. Sen gönderi atmışsın. 5000 abone özelde Evet. onu atacağım diye gördüm Evet, dün. ama Bugün. tabii söylemediklerimin hiçbir şeyi bence şu an hani Buradan da Oo. hemen iddialı 5000 yapıyoruz Japori'yi. Oo. özür dilerim arkadaşlar, o kadar iddialı değilim. Reklamı da yaptık şu an. Reklamı da İzleyin beni, yaptık 5000 valla. abonede tamamdır. Ben de 5000 abonede Tefo'nun adını açıklıyorum arkadaşlar burada. Oo. Ya dur ya, ona daha var ya. Var ya. Evet. Şey ya. Bakın İyi kadar şimdi- gizemli değil ama Değil kendi mi? çapımda gizemli takılıyorum şu an. Abi Aynen. öğrenince gizemi artıyor asıl. Evet, evet, Telefonun evet. adını öğrenince gizemler artıyor. Aynen. Daha güzel mi? Bu arada Engin Yani- sen bir şey söyleyecektin, onu şey yapalım. Yok, bu Kalmasın. Japore şeyle ilgili söyleyecekse devam edebilir. Yok, Ben yok, ben- dille ilgili başka bir konu açacaktım. Aç gönder gelsin ya. Abi bu işte birkaç ay önce okurken fark ettim de mangayı tekrar. Law hariç, Trafalgar Law hariç Hı hı. bütün D'lerde acayip bir fiziksel güç var. Şeylerinden bağımsız. Vücutlarından. Mesela Luffy çok cılızken de çok güçlü ya. fiziksel Teach de güç. öyle mesela. Yani şişko Aynen. sakallı bir tip mesela Evet aslında. abi. Kara Sakal da aynı şekilde. Ace zaten Luffy diyor ya o hep benden güçlüydü falan Garp'ı diye. hiç konuşmaya Şey gerek tam ya. yok. Abi Garp yani aynen o kadar cılız adamlar o kadar güçlüyse Garp gibi bir vücut. Değil mi? Neyse bir de Robin'i kurtaran var ya Saul. Hı hı. Evet. Jaguar O D. da, Saul. o da, o Jaguar da D. Saul. aynen savaş gemisini tutup kaldırdığı bir sahne O var. devdi ama Hatırlıyor ya. musunuz? O devdi ama ya. Abi O... ama bak kaldırdığı gemiyi bir görsen bak onun manga paneli ben sana atayım. Tamam. Kendine Sonra. 10 katı falan yani en büyük şey o Buster Call savaş gemilerinden en büyüklerinden. Devasa bir iş yapıyor ya orada. Abi Law'un D olduğu açıklanana kadar bu hep şeydi. Ben hep böyle gidecek zannettim. Hı hı. Bir tek Law'da bu konu patladı. Love patlattı bizi. Ya yanlış hatırlamıyorsam Law'da hiç görmedik değil mi? Şöyle bir fiziksel güç. Bence Bir şey daha diyeceğim ama Engin. bence yok. Podcast değil Rouge. Tamam kadın ama pek bir şey yok. Abi bunda sanki. onu da evet doğru diyorsun ama onu da görmedik. Luffy'ye baksan da pek bir şey yok gibi gözüküyor. Evet. Yani o da doğru. Direkt aklıma aksiyona bir geldi giriyor. hani yapılı Ya falan dedin. Low'da aslında Kim? var gibi de bunu söyleyemem şimdi hani. Ben duyamadım bu arada. Portugal Leroy için konuştu Tefon. Ace'in annesi. Evet, Ace'in annesi doğru. Yani daş gibi hatun, hiç öyle bir vücudu yoktu. Ama onu görmedik ki Evet ya o abi. kadar. Yani gücü var mı Abi- yok mu anlayacak kadar. Ya görmedik doğru Abi ama bir saniye, bir saniye. Podcast değil Rouge olduğu net denildi diye. Bir de o da anormal bir şey yaptı arkadaşlar. 12 Aynen, ayda 20 çocuk ay mu ne doğar ya? ya? 20 ay mıydı? 12 o 20 mi? Tıbben mümkün değil oğlum, böyle bir şey yok. 20 ay. 18 ay Ace karnında taşınmış. O da böyle muazzam bir olaya el atmış aslında. Kardeşim. Ona da zaten lastik meyvesine bağlıyorlar ya onu da hiç duydunuz mu Aynen. bilmiyorum. Oo, Böyle bir ciddi şey. misin? Bir Aman de orada yarabbim. Aynen. orada bir de şöyle bir söylenti var. Hatta onun hakkında bir video yaptığımda bulmuştum ki duymuştum da. Evet. Julie Bonnie. Hı hı. Bonnie. Aha. Teoriyi biliyor musunuz? Yani teori de değil de. Bonnie'nin alındığı gerçek karakterin adı Anne Bonnie. Ha, anladım. Podcast değil Rouge'un da Roger ile konuştuğu anda erkek olursa adını Ace koyacağız, kız olursak adını Anne koyacağız. Ondan dolayı da şöyle bir söylenti de var. Hani ikiz de doğurdu. Abi 20 ay sen nasıl ikizi tutuyorsun yani Wow. ben bunu bir videoda da demiştim, hani öyle çok saçma geliyor bana. Hani birini nasıl tuttun, bir de ikincisini tuttun.
bir Wow. olay da var. Ona da açıklar. gomu meyvesini bağlıyorlar yine. Hani Bu- diyorlar Aynen. meyveden dolayı ikisini de tutabildi hani. Ben yok artık diyorum da sizi bilmiyorum. Wow, ben bunu bilmiyordum bu arada, bu meyve lastik meyvesine bağlanma olayını. Gerçekten şaşırtıcı oldu. Ben de Gerçekten. ilk Ya defa. abi o doğum konularına girersek zaten abi yani Hayır zaten. Shirahoshi'nin annesini biliyorsun. Aynen. Normal insan boyutunda ya kocasını Evet. biliyorsun. Ya One Piece'te çok şey değil ya, onlar oluyor Boyut yani. değil mi? Boyut olayı evet çok. Ya bence ortadaki absürtlüklere bakarsak hiçbir şey yani 20 ay falan Değil çocuğu mi? tutabilmesi Doğru. karnında, aynen. Doğru evet, ama yani ben bir düşündüm yani 20 ay nedir ya? Sen bir Boy doktor olarak. konusundaki en büyük saçmalık tabii doğruysa Whitebeard'ın Miss Buckins'le olan olayı. Miss Buckins 50 santimetre, Whitebeard 7 metre. Evet. Oo, Evet. zaten Zaten ben bunu her videoda yani Buckins'li her videoda bu olayı değiniyorum yani. Çünkü abi çok saçma ya. Tamam hani mantık arama da ne bileyim belli bir şey de koyabilirdiniz orada. Aynen. Biraz inandırıcı olsun be. 50 santim ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum ya. Bu dinin anlamı çok su getirir ama bence şey ya, gerçekten D'yi öğrenince böyle bin bir gizem çıkacak ortaya tekrar ya. Yani böyle Evet. D'yi öğrendik Rux rahatlayalım geldi ya bir değil. de şimdi. Rux diye Zebek geldi ya bir de şimdi. Aynen, bir de Kesin- Roxy Zebek var ya bak. Bayılıyorum o karaktere ya. Abi bir şey soracağım ama. ya. Roxy Zebek konusu açılmışken gerçekten bunu merak ediyorum. Bak ben bunu daha önce de arkadaşımla konuşmuştum. Bu Hı hı. Shanks'ın kutsal ejderlere malum korsan dediği kişi sizce Zebek olabilir mi? Luffy mi, kara sakal mı, o üçlüden biri ama böyle kestiremiyorum. Bence karı sakaldır. Abi kara sakal, ben onu Hı hı. teori Kesin mi? videosunda da Sakal söyledim. ya. Şimdi geri dönmeyeyim şimdi. Bence Ha, kara sakal, evet. anladım. Evet, evet. Ya benim de var teori videosu. İlk kara sakalı söylüyorum ama sizce diğerlerinin olma ihtimali yok mu hiç ya? Eğer Shanks hani düşündüğümüzden daha farklı bir insansa, ama bir kere bu Shanks ile Karasukan arasındaki bağlantı ve çekişme, yani bizde neredeyse kaç bölüm, 300-400 Whitebeard yani beyaz sakalın Shanks'e olan karşılaşmasından beri neredeyse veriliyor. Şimdi Evet. bir de Karasakal, ben gerçekten Karasakal'ı gerçekten çok severim. Adam muazzam plan Aynen. yapıyor. Adam diyor ya Gekko Moria'ya, ya Gekko Moria diyordu ya da Ace diyordu. Sanırım Ace diyordu. Diyordu ki dünyayı ele geçirme planını şimdiden yaptım diyor. Ve adam gerçekten şu an efsane plan yapmış ve hepsini de yürütüyor. Evet. Belki Evet Shanks abi. o bir tane planını öğrendi ve ona engel olmak için Gorosei'lerin yardımını istedi. İşte Dünya Küpü'nün yardımını istedi. Çünkü Karasukan gerçekten çok tehlikeli bir adam. Şöyle bir şey de var. Ya Impel Dağı'na girmesi nasıl bir sinsilikti öyle ya? Evet, yok onun için Shichibukai oldu ya. Ya bu Onun kadar için, zeki, sırf onun için ya. Sırf onun evet. için oldu. Yani muazzam, en iyi kötü karakter bence. Bir de şöyle bakarsak Dünya Küpü'ne gitti ama Dünya Küpü şu an çok meşgul. Hani Shichibukai olayı var. Bir de bilmediğimiz başka olaylar da var. Reveille'de ne oldu? Evet, Engin Reveille'de ne abinin oldu videosu. ya? Aklımıza o video geliyor. Ayda. Evet, Ne, evet. ne oldu Engin? Ufak bir çıtlatsana ya. Abi ben de artık yani orada Shanks konusunda da Reverie konusunda da artık bir video yaptım ya, artık şey oldu ya, artık fikrimden dönemem. Orada benim Hayda. O Artık yüzden tükürdürmüyor. oradakilere şeyim yani. Yo, aslında fikrim değişmedi ya, bence girelim mi Reverie'ye? Bak sonra Girelim Ya, konudan sapıyor olmayalım. Reverie'ye girebiliriz bu arada. Konudan sapıyoruz sürekli zaten. Hiç önemi yok Tamam bence. abi. Yapacağız Reverie bence ya önemli ya. girelim hiç uğraşmayalım. Flow Evet, it yani. Just flow it yani. Let it flow. aynen öyle. Abi bu İm'in bir şey sahnesi, Gorosei hani bunun önünde eğiliyor, işte kimin ölmesini istiyorsunuz efendim falan filan diye eğiliyorlar. Hı hı. Elinde Vivi'nin şeyi var. Tabii bu Evet. ya çok gözümüze sokuldu. Belki ters köşe yapmak için, bilmiyorum da. Ya ben %95 Vivi diyorum. Hadi %5 de babası Öldü olsun mü ama bu diyorsun? ikisinden biri öldü diyorum ben, evet. Kesin öldü. Evet abi. Babasının adı Hmm. neydi ya? Kobra. Kobra. Ben Nefertari Kobra diyorum. Kobra. Peki Şöyle bir şey olur. Vivi buyur. öldüyse eğer tayfadan biri öldü diyebilir miyiz sence? Abi yani kağıt Deriz üstünde ya. tayfadan ama
Arkadaştım işte. Tayfa da abi NES Lobby'ye gelmemiş tayfa üyesi. Ah. Saymıyorum onu. Brook'u saymıyor musun ama ayıp ya. Ya yok canım ya ama yani Vivi ondan önceydi ya. Evet. Brook'un Şey yapabileceği peki, bir şey yok. Evet. Bu suikaste uğrayan kişi kim? Sorayım böyle teker teker. Yani Morgans'a göre bir kişi öldü. Bir kişi de suikaste uğradı. O iki kişi de aynı mı bilmiyorum. Yani suikaste uğrayan öldü mü onu bilmiyorum. Ben şöyle bir şey görmüştüm. Nerede gördüğümü hatırlamıyorum. Ölen bir kere Cobra çok tehlikeli bir şey söylüyor aslında. Reveille'ye gitmeden önce. Diyor ki pardon. Goroseiler diyor ki Kral Cobra bizimle ilgili konuşmak istiyor. Yani bizimle konuşmak istiyormuş Aynen. diyor. Evet. Cobra ciddi bir bilgi öğrenmiş olabilir. Eğer ciddi bir bilgi öğrendiyse biz dünya hükümetinin bu ciddi bilgilere nasıl bir tavır takındığını biliyoruz. Direkt ölüm, direkt yıkım. Bastır de- kal örneği. Aynen. bir de Cobra şey yani hani 20 aileden biri aslında hani. Evet. Hain Tek olarak dışarıda görüyorlar yaşayan. onları. Aynen 20 Aynen. haneden kabul etmeyen tek aile. Kutsal ejderlik ünvanı, kutsal ejderlik diyorum. O başta 19 krallık, pardon 20 krallık var. 19 krallık beraber olmayı kabul ediyor ama bir krallık reddediyor. O reddeden krallık da Kobra'nın ataları işte. Atası kimse artık. Hain olarak görüyorlar o Nefertari yüzden aile. bir. Aynen Nefertari Nefertari. ailesini. Aynen Nefertari ailesi. Şimdi Kobra öldü. Tamam Kobra'ya geçtik. Suikaste bir kişi uğradı. Ama bence Acaba orada aynı kişiyi kastediyor. Sen devam et. Tamam. Acaba Ya- ben Böldüm. düşünüyorum. Evet aynı kişiyi kastediyorlar da Aynı olabilir. kişi de olabilir, şey de olabilir. Suikaste Aynen. uğrayanı kurtarmak için de olabilir. Onu mu Ben diyecektin? şu an tüm kombinasyonları zorlamaya çalışıyorum. Şimdi Cobra öldü diyelim. Suikaste uğrayan kişi de aynı kişi değil. Imu'ya göre yani zaten Grand Line Engin abi de dedi aynısını. Imu büyük ihtimalle Vivi'yi seçmiştir. Şimdi Vivi suikaste uğradı diyelim. Saboy'da bir şey olmuş. Yani bunu nereden duyduğumu hatırlamıyorum. Biriniz söylediyse lütfen şey olsun yani kulağıma nereden geldiğini hatırlamıyorum. Acaba Vivi suikaste uğradı ve bunun suçunu Saboy'a mı attılar? Bu konuşulan Evet bir abi. teori. Değil mi? Konuşulan Ben bir teori. demiştim bunu Heh. videoda. Atarlar abi. Aynen, Bence aynen. atarlar. Bence çok mantıklı bu. Ben kesinlikle böyle. Bir Değil mi? taşla iki Biri kuş. üstlenmeli. Düşmanından daha iyi kim üstlenebilir? Aynen. Saboya atmaları mantıklı bu arada. Sonuçta orada devrim ordusu var ve hani birini suçlamaları gerekiyor. Kendileri yaptıklarını itiraf edecek değiller ya. Hani davet ettik, öldürdük diyecekler değil ya. Hani orada Sabo da var. Neden onu suçlamasınlar? Sabo bu duruma göre ölmemiş oluyor bu arada. Yakalanmış oluyor. Tabii. Zaten ölmedi. Aynen abi o Marineford 2 ya orada olacak ben sana Ya söyleyeyim. ama çok tekrar olmaz mı ya Marineford 2 olsa o şekilde Evet, Sabo'dan ya dolayı? Aynen bunu aslında çok diyorlar. Bana da o videodan sonra demişlerdi de abi. One Piece zaten bence tekrara düşen bir anime abi. Doğru. Bilerek Düşüyor yapıyor evet. hatta %100 Eiichiro'da. haklı ya. Seviyor Alabasta, da. Dressrosa direkt yani versiyon 2'si. Mesela. Ya işte bu arada Udon'da Impel En- Down'un kısaltılmış versiyonu gibi bir şey yani. Evet, Yine evet. bir hapis, Evet. yine bir hapisten Evet. çıkıyor. Sonra da savaşa zaten direkt gidiyorlar. Tabii tam birebir aynısı olmasa da bence benzerlikler var belirli yerlerde. ya Ya evet. zaten her Evet. yerde abi ister istemez tekrarlarsın zaten. 30 ark mı ne oldu ya? Kaç ark oldu? bilmiyorum. Kaç ark oldu Neyse. bilmiyorum da 1000 bölüm olacak animede. İster Mangada istemez oldu tekrarlarsın. zaten. Bence Marineford olayı ikinci kere gerçekleşmez çünkü sarmıyor. Olursa büyük savaşa saklanılır bu olay. Hani büyük savaş Evet. dediğimiz olacak ya sonda. Ya O değil de benim kısa bir sorum olacak. Çapori ya da herkesi şey yapar. Evet. Vivi suikasta uğradıysa, tutulduysa şu an nerede? Ne yapıyor? Yoksa halen Alabasta'da mı? Abi ben o ikisini hiç ayrı düşünmediğim için ne yalan Hı hı. söyleyeyim onu da hiç düşünmedim. Bana hep şu gibi geliyor yani suikaste Merak ediyorum bu olayı. Ne uğrayan kişiyle ölen kişi aynı yani suikaste uğrayıp öldü. Orada onu sayalım kastediyorlar Vivi gibi çünkü geliyor. bence de Vivi'dir. Ben de Hı o hı. konuda Vivi olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü sen Kobra'ya saldırı uyguluyorsan Kobra bir şey biliyorsa kime söylemiştir? Bence kızına söyler. Hı. Kafayla giderdim. Yani bunlara bir saldırı uyguluyorsam direkt aileyi kökten silmeyi tercih ederdim. Bu arada ben şu lafını balla kesiyorum. Garp balla kes. kestim. Çok tatlı kesti. Shiroshi ile Garp Shiroshi diyorum. Garp'la Neptün konuşurken hani olayları Shiroshi ve Balık Adam Adası bilmiyor. Evet. Garp diyor ki Alabasta Krallığı hakkında bir yeni bilgi oldu. Yani yeni bir olay yaşandı diyor.
Şimdi Aha. ama Shiroshi diyor ki Vivi Sama diye şaşırıyor. Şimdi Alabasta Krallığı diyor. Yani bu tek kişiye indirgenebilir mi? Birinci soru bu. İkinci soru şu. Hani ikinci soru demeyeyim de ikinci argüman da şu. Shiroshi orada Vivi Sama diyor. Çünkü hani o krallıktan tek tanıdığı kişi Vivi Sama. Yani Vivi Sama diyorum işte Vivi. Nefertari Vivi. Ben niye Sama diyorsam. Aynen. Hiroshi de herkese Sama diyor ya. Ha, İşte o yüzden hani ikisi de farklı olabilir. Yani o suikasta uğrayan kişiyle ölüm yani ölen kişiye farklı kişi olabilir, aynı kişi olabilir ama yani gerçekten çok fazla kombinasyon var bu konu hakkında. Hani bir de Dada'nın tepkilerini hatırlıyor musunuz? Hani ciddi ciddi şey diyorlar. Sabu'nun öldüğünü, pardon Sabu'nun hayatta olduğunu yeni duymuştuk falan diyorlar yani. Oradan direkt Sabu öldüğü anlamı çıkıyor ama aslında böyle değil. Yani çok fazla. Adam Abi karman çorman etti oraya. Benim orada demek istediğim hatta soru şu. Varsayalım Vivi suikasta uğradı. Hı hı. Büyük ihtimal eğer bu suikast Vivi'ye doğru uygulanıyorsa, kurtuluyorsa kaçar yani. Evet. Kaçınca da benim burada aslında Sabo ile yani kaçmıştır. Kaçtıysa da bence. diyelim veya bu da olmadı tayfaya girme ihtimali var mıdır? Her zaman Vivi bir nevi tayfanın ekstra üyesi olarak gözüküyor. Açıkçası ben istemem ama hani böyle bir ihtimal da doğuyor gibi. Eğer gerçekten Vivi'ye uygulandıysa ve kurtulup kaçabildiyse. Ya bu arada mesela Sabo değil de Vivi ise de tutulan asır şapka tayfası gelir bence. Evet kesin gelir. Ben burada şimdi aklıma geldi. Eiichiro'nun ya 2020 mesajı olması lazım ya 2019 mesajı olması lazım. Şu üç kişi hakkında bir şeyler olacak diyordu. Ha. Birincisi Sabo, ikincisi Vivi, üçüncüsü de Hancock. Hancock'u Evet. bilmiyoruz. Kobe gidiyordu. Yakalanacak mı yakalanmayacak mı bilmiyoruz. İşte Sabo ve Vivi o olayda aynı yerde bulunan tek yani iki kişi. Evet. Şimdi düşünüyorum. Hani Vivi hakkında yani Vivi'nin ölmesini ben istemem şahsen. Vivi'nin misyonu bitmedi bence seride. Ben o Hasır Şaka korsanlarının tekrar geriye dönüp Vivi ile karşılaşmasını isterim. Çok isterim hem de. Ben de aynı düşünüyorum seninle bu arada bu konuda. Bence de vizyonu bitmedi. Yani o çarpının bir anlamı var yani. O ellerini Evet. kaldırıp çarpıyı göstermelerinin bir anlamı var Vivi şey bence. diyor yani tekrar karşılaştığımızda bana arkadaş diyecek misiniz diyor. Hani ben bir kere şey gibi bu Luffy Shiroshi'ye söz vermişti değil mi? Ormanda Seni gezeceğiz diye. aynen öyle. Mesela onlar tekrar karşılaşacak illa. Ben Vivi'nin tekrar karşılaşacağına inanıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçek Tefo doğru, güzel bir soru sordu. Vivi nerede? Hani Vivi ölmediyse, suikaste uğradıysa, başarısız olduysa Vivi şu an nerede? Veya başarılı olduysa, gerçi başarılı olduysa zaten ölmüş oluyor. O ayrı mesele de. Ama gerçekten hani bir saniye şöyle bir durum var. Suikaste uğradığını şey yapıyor. Morgans haberini veriyor. Yani ben dedim ya hani Sabo'ya suç atmış olabilirler diye. Evet. O Evet. şekilde Gerçi atmış olabilir mesela. Yani suikaste aynen. uğradı. Sabo yaptı bunu. Ama o ölmedi atıyorum. Nefertari Kobra öldü mesela gibi. Aynen. Vivi de işte o ne olmuş oluyor? O işte güzel soru. Tefon'un sorduğu güzel bir Ya soru. ben Ama buyur. bilmiyorum ya. Yani mesela Vivi Sama diyor ya Shirahoshi'ye. Ya Hı hı. mesela Vivi Sama'nın babası ölse ya da ne bileyim yanındaki o Zoan meyveli bir koruması vardı Vivi'nin adı aklıma gelmiyor. Uçabiliyordu hatta kuşa dönüşüyordu. Pel. Hel. Pel. Yani Ya mesela Pel önüne geçse bir şekilde bunlar önüne geçerek kurtarsa Vivi'yi Shirahoshi Hı hı. muhtemelen yine Vivi Sama diyecek. Çünkü Vivi Sama çok üzülüyor. Mesela Dadan Luffy diye ağlamıştı ya Garp'ın karşısında. Daha çok üzülen kişi Luffy deyip ağlamıştı ya Evet Luffy evet. için. Hı hı. Mesela ya benim aklıma o geliyor. Yani Shirahoshi de Vivi Sama diye ağlayabilir böyle bir durumda da. Ha tabii ki Vivi'nin ölmesi mantıksız diyemem. Çünkü masadaki en güçlü aday o. Yani sonuçta üstüne Tabii. yani Vivi üstüne ölmüş saplamış bir olabilir yani. bıçak vardı yanılmıyorsam. İmsama saplıyordu, ona saplıyordu Heh, yanılmıyorsam. bak ona O, değinecektim ben de. o Shirahoshi'ye saplıyor Heh, abi. Kara Shirahoshi'ye sakal ve mi? Shirahoshi'ye. Kara sakal Ha. yırtılma, Luffy ve üçü. Shiroshi var bir de aynen. Aa, yanlış Evet. hatırlamışım Yırtılmayan, pardon. zarar görmeyen tek şey poster Vivi'ye ait. Hani Imu Vivi'yi niye istiyor? Acaba hani atalarıyla zaten bir şey yaşamış bu çok belli. Çünkü neden? Kobra yani Gorosuiler diyor ki yaşlı yıldızlar diyor ki 19 krallık kabul etti. Bir tek Alabasta krallığı bizimle aynı yola girmedi diyor. Yani bu Imo hani herkes şey düşündü değil mi? Kayıp yüzyıldan beri yaşayan işte dünya kökünün kurucusu kişi olarak görüyoruz değil mi? Abi Aksine bir de iddialar var mı?
Ya bir de evet o öyle. Bir de Evet. şey de var ya, Japori-san deyince aklıma geldi. Şimdi bak, Doflamingo kutsal ejderleri sonradan kutsal ejderlikten vazgeçmelerine rağmen bir info ile, yani bir bilgiyle tehdit ediyordu. Demek ki Marijoa'da yaşayan kutsal ejderler bir şey biliyor Hı hı. ve bu bilgi hayatını çok çok kurtaracak kadar, geliştirecek kadar önemli bir bilgi. Belki de Nefertari ailesi de Marijoa'ya çıkmamalarına rağmen o bilgiye sahipler. Olabilir. Yani Nefertari ailesiyle Dünya Hükümeti'nin geçmişiyle alakalı çok büyük bir bağlantı var. Ya bayağı büyük bir bağlantı var. Ki ben bunu yani tekrar reklam olmuş olacak ama söylemem gerekiyor. Yani İmu'yu konuşuyoruz. Evet. İmu'yu konuşuyoruz. Hani bir tane İmu teorim var benim. Bu İmu teorisinde zaten Alabasta Krallığı eskiden Alabasta Krallığı'nın İmu ile olan ilişkisini inceliyorum. Ki gerçekten böyle bir şey olabilir. İmu gerçekten hani dünyadaki temellerini, dünya hükümetinin temellerini, insanların güvenini Alabasta'da kazanmış olabilir. Çok fazla paralel şeyler var. Mesajlar var. Yani bilmiyorum. Yani İmu bambaşka bir olay. İmu'ya hiç girmeyelim isterseniz. Zaten az bilgi var elimizde Evet, bildiğiniz çok gibi. az bilgi var Hı cidden hı. ya. Tıpkı şeytan meyveleri gibi. Aynen. Aynen Başlıyoruz, iki cümle kuruyoruz. Sonra şöyle de olabilir, böyle de olabilir. Aynen. One Piece hakkında X konusunu konuşunca başımıza gelen diğer her şey gibi. Hı hı. O kadar az bilgi var Abi ki bu bazı arada şeylerde. Reverie bir tane daha olay yaşandı da çok üstünde durulmadı aslında. Reverie esnasında yaşandı büyük ihtimalle. Hangisi? Amiraller Amiraller ve devrimci komutanları birbirine Tabii. girdi ve Evet. devrimci komutanları pert oldu. Evet. Şey Kötüydü yani ya. Sabo yakalanmış belli ki. Orada yakalamışlar Sabo'yu. Hı hı. Diğerleri de kaçtı herhalde. Ben orada büyük ihtimalle Sabo'nun kendini feda edip diğerlerini kaçırdığını Evet. öyle tahmin ediyorum. Hı hı. E, O da aslında Reverie'de yaşandı bu Ya olayda. bu Reverie arada esnasında. Olacaktı ya. O 4'e 2 miydi, 4'e 1 miydi? Fujitora da oradaydı. Şu an tam hatırlayamadım. 4'e 2 abi aynen. Bu Yukarı bir Ryuksu'yla Ryoku'yu vardı. Yok, başta evet. 4'e 1'di değil mi? Ya o bilgi yok diye Yok, biliyorum. Tek Ryokugü'yle Fujitora'nın o bölgede olduğunu söylüyorlardı ikisi sanırım. aynı masada oturuyorlardı ikisi. Yemek aynen yiyorlardı. aynen Evet. önceki Fujitora sahnede ile öyleydi. Ryokugyu. Büyük ihtimalle hep 4'e 2 başlayıp öyle gitmiştir. Evet. Minimum 4'e 2'lerdi. Ya Tamam. peki bir şey soracağım bu arada. Engin dedi ya hani ben yeni bir Marineford bekliyorum, tekrara düşse de, hani zaten tekrara Evet. düşürmeyi sevdiği noktalar var Eiichiro'dan, kabul etmek lazım. Sence yeni bir Marineford olursa burada Dragon, yani Dragon gelecek sonuçta Sabo için. Yani gelir herhalde değil mi? Yani gelir diye düşünüyorum. Gelir. Gelirse Evet. bir beyaz sakal etkisi yaratabilir mi Dragon bu savaşta sence? Abi kim başlasın? Ben mi başlayayım? Sen Yok, başla sen çünkü başla teori Samet'le. sana ait ya, Ha. bence en dolu sen Abi olursun burada. Dragon gelir evet ama bence Beyaz Sakal'ınkine benzer değil ya. Devrimci ordusunun her zaman böyle ajanlık üstüne kurulu ya. Evet. Öyle geldiği yere gümbür gümbür hadi geliyorum hazırlanın falan diye geleceğini sanmıyorum. Gene Beyaz Sakal gibi göstere göstere değil de gene bir yerden gizli saklı tabii ama gene çok gücünü iyi gösterecektir. Zaten zamanı geldi. Hype'tır Yani Shanks'la diyorsun ikisinin. mu? Aynen. Ya ben geleceğini düşünüyorum ama öyle Beyaz Sakal gibi gümbür gümbür değil gizlice gelip Savaştaki bir rolü şeyler sence yapacağını. peki, yani sonuçta Marineford'da beyaz sakalın bir rolü vardı. Savaş alanındaki en güçlü adamdı en azından korsan tarafında. Sence devrimciler ve yani muhtemelen Luffy fleet gelecek Luffy ile beraber, Luffy önderliğinde, ve bu sefer kurtaracaklar Sabo'yu muhtemelen. Hani çünkü her zaman da Marineford'a acaba hasır şapkalar gelse ne olurdu üzerinden yürür ya One Piece, işte muhtemelen Evet. kurtarırlardı muhabbeti döner hep. Hani hasır şapkaların geldiği bir New Marineford gibi dizayn ediyorsun kafanda anladığım kadarıyla. Bu denklemde de sence savaş alanının bizim tarafta en güçlü kişisi sence Luffy mi olur yoksa Dragon mu olur? Abi Dragon tabii ki. Dragon mu Bu diyorsun? arada aynen Luffy'ler büyük ihtimalle savaşın ortasında gelebilir. Gene Marineford'la bir paralellik yapmak Uçarak isterse böyle. Eiichiro Oda. Çünkü ben bir videoda demiştim abi belki de şu an dışarıda hani başlamak üzere savaş. Onu bile bilmiyor. Hiçbir fikrimiz yok. Evet. Hı 3 hı. gün geçti yanlış hatırlamıyorum. 3 Gene gün mü? Marineford'da bir paralellik yapmak isterse Luffy gene tam sonradan katılacaktır. Hı hı. Tüm ekip. Abi en güçlü kişi Dragon olur ama yine hezimet olabilir bu arada onu söyleyeyim. Çünkü
Şu çok büyük soru işareti abi. Fujitora Ryokugi'yi anlatıyor ya. Abi Vegapunk gittim gördüm öyle bir şey yaratmış ki. Yani Shichibuka'ya falan gerek yok diyor herif. Evet, evet. Bir de Yani o var. Bilmiyorum videoda dedim ya. abi Shichibuka'yı dediğin adamların içinde kimler var. Tamam. Doflamingo var, Mihawk var Hadi. yani. Aynen abi. Mihawk'u çoğu kişi şu an hani Yonko veya Yonko'ya yakın görüyor ya. Commander en azından. Bir- En at least Aynen. yani en alt çıta versek Ya Yonko bu Commander. adamlara gerek bile yok diyor. Fujitora ne gördüyse artık Vegapunk'ın yarattığı. Fujitora'yı yenememiş. O Düşünsenize. yüzden Robotla dövüşüyor. bu arada Marineford'da da her zaman bence tekrar dönüp bir Marineford'la ilgili konuştuğumuzda herkes unutuyor pasifistaları. Ben mesela bir anket açtım. Kızılsaç korsanları ve denizciler devam etseydi savaşmaya diye. Burada yani %85 Kızılsaç korsanları çıktı. Orada da mesela hiçbir yorumda görmedim. Herkes işte sayıyor denizcilerin tarafındakileri. Abi orada bir sürü pasifista var ki o zamanlar biliyorsunuz bir tane süpernova tayfası zor indiriyordu. Bir tane pasifista. Evet. Ama haki bilen tecrübeli Shanks korsanları pasifistalar karşısında o kadar zorlanır mıydı sence ya? Abi çok fazla var ama orada. Hatırlıyor musun Evet ben yeni geldiğinde? izledim. Acun'la izledim. Evet Sentomaru ki bu arada Sentomaru da var. Aynen. Makisini ne zamandan beri kullanmayı Ya bilen birisi. ya bence Shanks tayfasını pasifistalar zorlamazdı ama bence de eşit bir savaş olurdu bu arada. Yani Shanks tayfasının %80 kazanacağı bir savaş olmazdı bence. Çünkü Sengoku var, Garp var. Yani Evet. 3 amirali geçtim. Marco Sengoku falan ve da Garp var. Efendim? Bunları unutuyorsunuz. Marco'yu. Evet, Beyaz Sakal korsanlarını diyor. Evet, doğru, Beyaz aynen, Sakal onlar da var. korsanları da Bunları arka yani- çıkarsa denk gidebilir. Onlar eve gidecek Ve- halleri yok ya. yani- babaları ölmüş, Ace ölmüş. İyi hadi siz dövüşün ben gideyim biraz. Hadi eyvallah biz yenildik hadi iyi günler. Evet abi. Ondan dolayı Kızılsaç derdim ben açık ara. Bence Ama Whitebeard'den dolayı yani o tayfadan dolayı derdim. buna katılıyorum. Yorulmuş Marco olsalar da, ne Marco kadar da yorulmuş olsalar bir da. X faktör olabilir. Marco'dur, Vista'dır, Josu'dur. X faktör olabilirler. Yani ama Abi ben denizci hayranı bir adamım. Her yerde söylüyorum biliyorsun. evet. Abi abi denizci ya işte aynen markoları atarsak bence kafa kafaya geçer. Gibi Bir şey de geliyor bana. unuttum. Bak bir şey de unuttum Engin denizciler Evet. için. Eğer ki Shanks orada hareketi yapsaydı, yani dövüş başlasaydı, savaş başlasaydı, Garp'ta Şimdi onu diyecektim ben de. Garp'ta orada Shanks'in bir intikamını alırdı. Sen nasıl benim torunumu korsan yaptın gibisine. Abi aynen abi. Garp'la Sengoku hiçbir şey Unuttum şu yapmadı an. savaş boyunca. Hiçbir şey yapmadılar Onların da ya. katıldığı bir Ya. savaş bence yani. Ama ya Zaten eşleştirmeleri kafamda Marineford'da bunu anlamıyorum ya. aynen öyle abi. Eşleştirmeleri kafanızda yapın mesela. Denizciler Yapamıyorum. her türlü önde oluyor. Hadi Shanks mesela hadi Garp herhalde kafa kafaya Shanks'la durur diye düşünüyorum. Durur. Zor. Durur. Bir de yani Üç amiral var ki yani bütün beyaz sakal tayfası toplanıyor. Akayuni'ye çizik atamıyor biliyorsun. İşte sonra daha Kizaru zaten daha hiçbir şey olmamış adama. Full gücünde. Kizaru hiç hasar da Altıncısı yemedi var. savaşta. Dalga geçiyor ya. Aynen. Adamın işi gücü dalga yendi kızı. Yani garip. İşte Doflamingo var. Kuma var. Ki yani Mihawk'la gitti zaten Hancock. Onları saymış. Aynen. Hani zaten onlar denizcilerin tarafında savaşmazdı büyük ihtimalle de. Ya Yani. eşleştirmeleri yapınca da denk olmuyor yani. Hadi işte Shanks'la Garp dedin. Ben Beckman'la Sengoku dedin. Daha 3 amiral var abi. 3 amirali ne yapacaksın? Koramiral Evet. sayısız Peru, sayısız dediğim Ama 10 küsür koramiral var. Markolar Pasifist var. dengelerdi ya. Marco'nun sayısı da yani az değildi Markoların. Orada ne önem kazanırdı biliyor musun? Vista, Kara sakal tayfası Shanks'lara mı saldırırdı, Sengoku'lara mı saldırırdı? Gene İşte ben beklerlerdi bence. o yüzden zaten ben anketi diye açtım. Karasakal tayfası gittikten sonra Peki Akuyu'nun diye. aldığı hasarı katıyor muyuz? O hani çok önemli İşte mesela. bence de önemli o mesela. Sağlıklı bir Akayune okey ama orada cidden hasar yemişti Akayune. Beyaz sakal yani. Ya çok Gerçi çok fazla yani- bir şey yapmıyor da mangada. Yok ya Flash bir yapıyor yumruk da. koyuyor. Mangada yapmıyor mu? Ha, onu bilmiyorum.
Ya mangada yapıyor da hani bu animede çok fazla şey yapmışlar. Onu şey Abi yaptım. Akainu da ama Ha, Japori öyle, doğru. hatırlarsan zaten o darbeyi yedikten sonra yapıyor çoğu şeyi de. Hı hı, Beyaz doğru. Sakal Evet. Korsanları, Evet evet. işte Jinbei'yi kovalaması, Crocodile Marco onlarla şey yapması falan kapışması hep o hasarı Hı hı. aldıktan sonra gene hiç tın yani. Hiç Adam- böyle Evet, etkilenmiş o adamda- adam gibi işi değil. zaten bambaşka bir adam ya Adamda harbiden. şey yok Aynen. ya. Geri vites yok. Ama adamın adalet anlayışını sevmiyorum abi. Ben de Maalesef sevmiyorum yani. onun Evet, ya. biraz gaddar evet. Adam diyor Biraz ki mesela İstanbul'da bir tane katil olsun. Tüm İstanbul'u bombalar o adam. Öyle söyleyeyim ben size. evet, Hani bir tık öyle bir adalet öyle. anlayışı var. Öyle de Net olmaz bir diyorsun. Hani işte Bilmiyorum Quick ya. Dora, Smoker, Kobe işte o taraflar Ya mis gibi abi. bu arada Marineford'u güncel izleyen kim var aranızda? Marineford'u güncel izleyen. Abi ben yokum. Sen yok musun? Sen nerede güncel olmuştun Engin? Abi Marineford bitmişti. Zaman atlaması olmak üzereydi bu. Luffy flashbackleri Ace olurken mi? Sabo, aynen Ace Sabo Aa Luffy güzel olaylar güzel falan. yerler. Güzel yerler harbiden. Tefo sen güncel izledin değil mi Marineford'u? Ee, Bir ara biraz geride takılmıştım yani. Ben hatta dün de demiştim ya Usopp'un tayfaya katıldığında bayağı eski abi. Bayağı bir eski ya. Hı hı. Evet. Böyle geriye gittim yani. Çocukluğuma geri döndüm. Marineford'u da izledim ama nasıl takip ediyordum? Bizden sonra bir sene sonradan yayınlandı. Tabii o dönem izledim Ses gidip ya. gidiyor. Sesin gidiyor Tefo ya. Aynen. Evet. Kesik kesik geliyor sesin. Ya. Ne Gidip ne geliyor dedin? Sefa. Ne dedin duyamadık. Bir daha Onda bir söyler misin? yakardı. Onu duydum da ben. Ne dedi en son? Ya bu ne ya gibisinden bir şey dedi. İsyan ediyor Tefo. Yani. Duymuyor Daha musunuz? Duyduk şu şimdi an. Şu an Şimdi duyduk. geldi. Ah, neyse. Ne diyor? Ya ne dediğimi duydunuz? Hiç Marineford'la ilgili bir şey duydunuz mu, duymadınız mı? Duyduk aslında evet. Bir şeyler duyduk. Böyle Marineford'da günceldin. çok Onu öğrendik. günceldim. Ama Çok bir o güzel. zaman bugünkü hype'ım yoktu yani öyle Ha. e, Ha, anladım. konuşacak pek Ha. kimse de yoktu. YouTube'da Marineford yazınca da bir şey çıkmıyordu. Hani böyle açıp izliyordum. Tamam hadi kapatıyordum. Bitti yani. Fazla bir kendi kendine bir 10 dakika heyecan yapıyordun sonra bitiyordu. Yani o bugünkü durum o zaman yoktu yani. Hani Evet. izliyordum ama o heyecan yoktu yani. Mesela heyecan nasıl oluşuyor? Şu an sizinle konuşuyorum, heyecanlanıyorum bu konuyla ilgili. Dinleyiciler de bizi dinleyip bir heyecan yapıyor ama o zaman öyle bir şey yoktu yani. Cidden Yani çok doğru yandan bir söyledin ya. ya izlediğim bir anime gibi bir şey diye size örnek vereyim. Öyle bir fazla bir heyecanı yoktu. Çok önemli bir noktaya Teoride değindi. üretebiliyordum. Birisiyle konuşunca gerçekten heyecanlanıyor böyle. Hype'lanıyor insan ya. Yani Evet, evet. o çok Aynen önemli. abi. Gerçekten çok önemli o. Kesinlikle. Bir de Japori sen nerede güncel olmuştu? Ben Pankazart'ta güncelledim. Sen yemiş miydin Ace spoilerını? Marineford'dan önce. Tabii ki de yedim yani. Onu yemeden zaten başlayamıyordun benim zamanımda. O tabii hani Pankazart şey yani 2 ark öncesi, 2 sezon öncesi direkt olarak Marineford. Anladın Hı mı? hı. Evet, Olaylar evet. yeni yaşanmış. Hani garanti yiyordun ya yani garanti yiyordun. Bana abim söylemişti abi. Yani bir insan abisi Ace'in öldüğünü söyler mi kardeşine yani? İnanılmaz. Evet. Ya onu bilsen de ama çok gene duygusal bir sahne. Ben Her size izlediğinde şey oluyor çok ya. çok daha komiğini söyleyeyim arkadaşlar. Ben bildiğiniz üzere dün söyledim. 2 senedir falan güncelim One Piece'te. Whole Cake Island'ın Evet. sonu Wano'nun başında güncel oldum yani. Öyle söyleyeyim. Ben Ace spoilerını yedim. Ace kim falan unuttum. Sonra tekrar yedim spoiler'ı. Ondan sonra tekrar unutmadım, hayır. Sonra savaşın ortasında Luffy Ace'i kurtardı ya. Herhalde dedim fake spoiler yedim ben. Bir mutlu Oy. oldum. Sonra Çok Ace kötü. öldü. Ve Çok şok kötü. oldum. Çok Çok korkunçtu fena ya. sahneydi ya. Çok fena sahneydi. Çok korkunçtu ve o kadar iyi Size ben yapmışlar ki. Size ben onu yaşadım ya. Hı. Ya Ace'in konuşması çok fenaydı. Göz Evet. dolduruyordu yani. Evet, gerçekten. Abi işte orada ya ilk animesinden izlediğimiz için mi bilmiyorum ama yani
o zamanlar anime çok iyiydi gibi geliyor bana her Tabii zaman ya. hatırladığımda. Tabii öyle. Ama şimdi nedense manga daha iyi geliyor. Acaba Evet. o mangadan takip etmeye başladığımız için mi? Ya Hani Olabilir. Bu arada evet yani şu son o mesela geçen konuşmadık diyorum. Oden'in güldüğü sahne mesela bence mangası çok daha iyi, çok daha çarpıcı yapılmış. evet Animesi biraz daha duygusal olmuş. Yani abi evet. güncel olduğumuz için herhalde bilmiyorum. Ya da alıştığımız için artık mangaya. Ya Olabilir abi. bence güncel olunca ve mangada daha çok olay olduğu için, çünkü One Piece animesi cidden hani 20 dakika bir tık fazla bir chapter'a ya. Yani gerçekten bunu kabul etmek lazım. Hani chapter anime şeklinde gitmeye çalışıyorlar. O yüzden animeden mangaya geçince insan böyle bir mangayı şey yapıyor yani. Hani manga daha iyi mi acaba işte. Ama animedeki o renklenme olayı, o çizgi olayı, çizim olayı beni mutlu ediyor Seslendirme. ya. Yine de. Seslendirme. Değil mi? Aynen, O Luffy'nin seslendirme. seslendirmeni duymak mesela Mayumi Tanaka. Takana mı? Tanaka Ya mısın? ben mesela Luffy'nin sesini duyunca, Chopper'ın sesini duyunca mutlu olan bir insanım gerçekten. Evet, evet. Yani o pozitif enerji bana geçiyor o sesten. Bu O arada yüzden Luffy'nin seslendirmeni ve Ace demişken bir bilgi ekleyeyim buraya. Luffy'nin seslendirmeni Eiichiro ile konuşuyor, sohbet ediyorlar. Ace o zamanlar Evet. yeni vefat etmiş diyeyim, ölmüş. Allah Ee, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Evet. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar ve Luffy'nin Sesim komple seslendirmeni gitti. Eiichiro'dan şey rica ediyor. Lütfen Ace'i canlandırır mısın diyor. Yani ondan Hmm. bunun bir tabirim var mıydı acaba? Biliyor musunuz? Bir ismi vardı bunun. Reenkarnasyon falan mı? Yok böyle yani anime dünyasında genel bir ismi vardı. Ölen bir karakteri canlandırmak. Hayata Öyle geri bir şey. döndürmek. Ne olabilir ki acaba? Bunu Hiç Engin unuttum bilir, ya. bilse ya da Tefo, ben bilmem de. Tefo Yok da abi bilir. ben de şu an hatırlayamadım. İşte onu yapmasını istiyor. Eiichiro da çok kızıyormuş Luffy'nin seslendirmenine ve böyle bir Evet. şey hayatta yapmayacağına ve o terimden nefret ettiğini söylüyor. Yani bu da yani aslında Luffy'nin seslendirmenin de artık hani animeye ne kadar bağlı bir insan olduğunu da kanıtlar nitelikte direkt. Abi O yüzden Yani Eiichiro o da Hı o hı. kadar az kişi öldürüyor ki. O yüzden geri Ya döndürmüyor o olabilir. direkt Ya benim geçmiş bölümlerde çok öldürüyor ama Hı, güncel bölümlerde kimseyi öldürmüyor. Mesela evet, az önce Nemo'nun dediği Pel, evet. Vivi'nin o koruması. bile Abi ölmedi ya. nükleer bomba yedi yani. O ölmedi. O bile Evet, ölmedi Yani evet. nükleer ya. değil de Ya nükleer ben değil de tabii çok şey garipti yani. şaşırdım. Bu Lola'nın annesi, Lola'nın babası Pound'tu sanırım ismi, yanlış hatırlamıyorsam. Pound çok Evet. kötüydü ya. Ya animede ölüyor karakter. Burada anime izleyen arkadaşlar varsa ve mangayı takip etmeyen arkadaşlar varsa söyleyeyim. Animede karakter ölüyor ama manga kapak hikayesinde canlanıyor karakter. Yani şu an o öldü Kızıyla zannettiğimiz buluştu. karakter canlı. Kızıyla Şu an can. buluştu. Evet, kızıyla Hatta buluştu. Dressrosa'ya gelmişti değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam olabilir. Vallahi nereye geldi Abi hatırlamıyorum da Öyle kapakta hatırlıyorum gözüktü abi şimdi. baya. Nasıl ölmedi? Nasıl aynen oraya kapak gitti? hikayesi Pişti vardı. zaten. Evet. Yok Pişmişti ya. Eiichiro'da ben orada bayağı bir şey eleştirdim. Hani eksi bir puan benim için direkt olarak. Ki zaten Grand Line Engin abinin dediği gibi bu adam flashback dışında neredeyse hiç kimse öldürmedi. Abi Umuyorum Ace ile ki beyaz sakal yazık. aynen değil mi? Umuyorum ki abi Onigashima Savaşı'nda bol bol ölümler olur. Mantıklı ölümler olur. Yani Onu ölmesi aynen. gereken kişiler ölür. Umarım. Mangayı konuşurken ona da değinelim. Aynen onunla da değiniriz. Aynen, bir Onigashima'yı da konuşuruz oradan oraya. Abi bu Pel dedik ya az önce bir de hani Eiichiro da öldürmüyor diye. Abi bir de yani Pel kim de öldürmedin sen? İleride çok mu katkısı olacaktı da sen onu öldürmedin? Pedro'yu Abi, Sen de güzel harcadın. Şey Hain gidiyor ya. Ichiro. Pedro'yu harcadın. Üzülmüştük Shonen ne Jump güzel. olayına gidiyor. Shonen Jump diyorum. Shonen Jump'tı ya. İşte hani gençlere Aynen hitap evet. etti diye pek kimseyi öldürmüyorlar. Yani bu Abi Pedro Naruto'da da öyle. intihar Abi bombacısı gibi öldü yani. Pedro'ya yazık oldu. Naruto'da da bu aynen. böyle. Dragon Ball'da da böyle. Yani her yerde öyle. Dragon One Ball'da Piece de aynı ama yoldan devam gidiyor. Pell, Pound daha vardı birkaç kişi ya. oğlum Var. Dragon Ball'da bu Abi olay çok kötüler bile komik bu ölmüyor ya. arada Zaten benim en ya. kıl kaptığım şey abi, iki tanesi ölse ne güzel olur. Ya bu arada Yok. ölseler daha da saygı duyacağız. Mesela Pelin ölümü yani zannettiğimiz ölümü diyeyim. Çok Evet. muhteşem bir ölümdü ve gerçekten orada Mükemmeldi. duygulandım ben. Ama Evet. bir baktım adam bastonla kendi mezarına gidiyor. Ne alaka abi? Evet.
Ya Abi herhalde Yo, sağ olsun. ileride çok önemli bir yerde rol oynayacak. Ben bunu bekliyorum Allah hala Allah. Pel'de. Acaba Reverie Boşa suikastı bekliyorsunuz. önleyen kişi Pel mi? Pel. Aman Abi sen yarabbim. onu oradan döndürdüyse yani ben bekliyorum böyle bir şey. helal olsun Japori, yani. suikastı Efendim? Pel durduruyorsa bil ki orada da ölmüyordur. Evet abi adam ölümsüz yani. Adam ölümsüzlük şifre. Adam ölümsüzlük meyvesini yemiş de bizim Aspirine haberimiz yok. yazmış şifre aspirine. Aynen GTA öyle. Vice'tı. Kurtulmuş. Ya maalesef Ichiro da hep bunu yapıyor ya. Devam da yapacak bak. Mesela Kinemon. Abi Koşuyor. Kinemon ölmeyecek oylama ya. yapalım. Ölmeyecek. Bence %50'si ölmedi der. Bence Adam ölmeyecek Kinemon. şişlendi, adam beli falan şu oldu ya. Büküktü sonda, o nasıl diyorlarsa Türkçe. Yani Düz bence duramıyordu. Burkuldu. Bıçaklandı, şişlendi. Ha, burkuldu aynen. Ama şu an Evet. gelecek bölüm hani ben yaşıyorum dese şaşırır mısınız? ben hiç şaşırmam bu arada. Yok Bence abi. öldürmeyi Mangaya de geçelim mi bu düşünmüyor. arada? Tak diye Yo bak yo diye. mangaya güncel geçmeyelim. Hayır hayır hayır. Aa, Anime izleyenler Güncel ağlıyorlar şu olaylara- an. wow. Ben Bence anlamadılar Evet. ya. Bence Ama Ama bir şey anlamadılar. söylemedik ki işte Kinemon belli değil daha diyor. Ben- İşte. ben- aynen ya, Şey doğru demedik. belli değil yani Ichiro da. Bence bu Evet. arada Abi ben korkuyordum böyle bir şey yapacağımı da. bir şey olmaz bir Şu an şey olmaz. konsantrasyonum Bir şey mikrofonun olmaz ses ya, bir şey kesilmesinden olmaz. dolayı gitti ya. Yo yo sıkıntı Tamam yok abi. bence ya. Okey. Gülmekten kızardım ya vallahi kızardım. Ama yani bence Ichiro da çok şeye çalışmıyor ya. Çok umrunda değil Şu an adamın ya. mangaya mı geçiyoruz? Yok yok geçmiyoruz. Hayır hayır daha dur. Dur mangaya geçmiyor. Şunu söyle. Sayacımız var mı bu arada? Var Şu var. an- Bende şu an Evet. sayaç var. Şu an bir saatimiz doldu. Bence bir tık biraz daha konuşalım. Konuşacak şeyler var. Evet. Ondan sonra Tamam. mangaya geçelim. Bitirelim oradan da. Hani şu an Hı. Tamamdır. şu an güzel gidiyorken bence devam eder buradan. Ya Güzel. bence hikayesi devam eden karakterleri öldürmeyi sevmiyor. Ama bence Pedro ölmeyebilirdi. Şeyi konuşalım ya bu Marineford'u hani dedik ya Marineford çizimleri çok iyiydi dedin ya sen. Sence Marineford şu anki çizimlerden daha mı iyi mesela? Engin. Mesela Engin'e sorayım. Abi O söyledi çünkü. bu harcanan emek veya harcanan para olarak bakarsan tabii şu ankiler 10 katıdır onun ama bence ne kadar para harcarlarsa harcasınlar o kadar etkili değil yani şu an. O şeyi hissedemiyorum ben. Dövüş efektlerindeki o ne bileyim yani çok yapay geliyor. Wano'daki dövüş efektleri. Ya Evet, dövüş Marineford'da efekti çok kötü sadeydi. Yani abi rengarenk. O çok sık. bence. Hı hı. Evet ya. ya Marineford bence çok sadelik olarak çok üst düzeyde ve ya Marineford bilmiyorum ya hepimizde bir iz bırakmadı mı ama ya Marineford konusunda ne kadar objektif olabiliriz ki? Evet, doğru diyorsun. Abi Ya ama bir mesela şu an düşünsene yani Shanks'ın Akaino'nun yumruğunu durdurduğu sahneyi şu Allah anki animasyon ekibine çektirsen yani oradan elektrikler, buradan şimşekler, oradan abi Hayır, bak hayır, hayır. mesela Hayır, istemiyorum. Roger'la Beyaz Sakal birbirlerine şey yaptılar ya bu geçmiş bölümlerde. Animedeki versiyonu hiç izlediniz mi? İzledin Bilmiyorum. mi? Aha. ben de izledim. Abi anlaşılmıyor hiçbir şey ya bir dur yavaş abi dağlar yıkılıyor kıtalar oynuyor. Bu arada Abi hepsi onu mesela Eiichiro'nun suçu bir tık. abi Şey- Shanks'la Beyaz Sakal'ın çarpışmasını düşün. Aşırı sade ama ben daha bir çok etkilenmiştim. Gücü Ya hissediyorsun yani. mesela Logitan vardı mesela Dragon'ın ilk çıktığı yer ve bir daha da çıkmadı Evet. zaten doğru dürüst. Hani orada girişi, gökyüzünün şeyi hani çok eski çizimlerdi ama bence sadelik ve anlaşılabilirlik olarak çok iyiydi mesela. Yani Dragon'ın orada işte rüzgarı estirmesi, ne bileyim yağmur yağması, Luffy'lerin ayrılması vesaire çizim olarak çok başarılıydı bence. Hı hı. Şey bu arada Wano'nun renkli olmasının sebebi Eiichiro'da anime şirketiyle konuşurken şöyle bir şey diyormuş. Wano'yu çok renkli yapın. Bunu kendi Hmm. ağzından Evet abi Eiichiro'da ya bunu söylüyor. gerçekten Ayıp değil mi belli ya? yani. Ayıp değil Bu mi ya. Eiichiro ya? Ama hani yani renkli yapın da kardeşim bu kadar da renkli yapmasaydınız keşke. Bir Eiichiro'da bir Abi el atsa bak keşke yani. sadece efektler değil Japari senin dediğin gibi Oda'nın kesin bunda şeyi vardır ben tahmin ettim zaten. Hı hı. Mesela Toko'nun şu Yasui'nin kızı var ya Toko Evet sürekli evet. gülen. Aha. Hı hı. Abi o Hı. mangada okuduğumuzda siyahtı.
Yani evet siyah değil büyük ihtimal ama koyu bir renk Evet, olması koyu bir lazım. renkte. Abi Pembe çünkü. animede açık pembe. Yani Evet. siyah beyaz bir mangadaki açık pembenin karşılığı siyah değil ki. Beyaz yapmalıydın o zaman. Anladın mı? Aynen. Şey ya, Öyle saçmalıklar da var yani. Ben ben anlamadım. ben onun için manganın renkli versiyonunu bekliyorum. Bazen değişik olabiliyor. Mesela anime şirketi yani animenin opening'ine, açılış sahnesine müziğini dinleyen arkadaşlar varsa anime izleyenler arasında, Hı hı. Hı hı. Luffy'nin kostümü renklerini yanlış yapmışlar. Eiichiro da sonradan işte şey yapıyor, işte ulaşıyor bu şirkete ve hani renklerin sanırım sarı mavi yapmışlardı. Şu an Onigashima Savaşı'nda Luffy turuncu morumsu bir şey giyiyor. Mesela hani Evet. böyle şeyler olabiliyor yani. Anime şirketinin yanlış renklendirmesi olabiliyor. Hani Tamanınki de olabilir bence. Çünkü dediğin gibi abi siyah çizmişler yani. Açık pembe ne alaka? Japuri Beyaz. sözünü balla kesiyorum. Ee, Senin Eiichiro Oda ile böyle direkt bir akrabalığın falan böyle bağlantın falan olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Doğru. Yani teorilerden falan hareketle diyorlar ki acaba direkt Eiichiro Oda'nın kendisi mi salıyor bu teorileri? Geçen biri yazdı, dedi ki abi dedi Eiichiro Oda'nın masasından mı çaldın, ne yaptın vesaire falan. Millet suçlamaya başladı. Yok Evet, arkadaşlar, evet. dediğim gibi sadece araştırıyorum. Mangayı uzun zamandır takip ediyorum. O yüzden böyle. Bir de mangayı okumayı gerçekten seviyorum. One Piece'i gerçekten seviyorum. Bir de bu korona dönemi hani yapacak iş yok yani. Değil mi? Canım Tabii. sıkıldıkça teori yazıyorum Yani defterlere. canı sıkıldıkça manga okuyorum. Aa bu varmış diyorum. Aa oradan şey geliyor vesaire falan, teori yazıyorum. İşte olay bu aslında. Peki bu Wano'daki efektler ben size bir soru sorayım. Hı. Ee, Patlat biliyorsunuz diyet. bu Wano'ya çok özel zaten Wano'nun kaç hafta öncesinden reklamını yapmaya başladılar. Wano sezonu geliyor. Wano sezonu. Yani normal Abi Wano bir anime bölümlerinin hype'tı. Bayağı bir oldu sonunda ya. Wano'nun reklamı dönüyordu. Evet, Wano evet. efsane Ona özel hype'tı ya. işte animasyon ekibini ona özel değiştirdiler falan. Ama sizce Wano bitince şey olabilir mi? Eskiye dönebilir mi? Eski dediğim işte Unut onu. Whole Cake sezonundaki gibi. Ya umarım. Bir sezon Umarım. eski. Zannetmiyorum abi. Kusura bakmayın, ihtimal Bence vermiyorum. bence çok zor. Çünkü geriye dönme olayı çok tercih edilen bir şey değil herhangi bir konuda yani. Ya, Ama Evet. daha sadeleştirebilirler yani. Ama heh, bence de Ya, bilmiyorum ya çok renklendi ya. biraz olayı şöyle düşünmeniz lazım ama. Animeler gittikçe, ya şimdi bu kelimeyi diyeceğim de hani cıvıklaşıyor böyle. Hani daha renkli oluyor, daha şey oluyor. anladım. Aynen. Üstüne ekliyorlar her. Yani bilmiyorum, mesela ben Pokemon'u izlemiyorum. İlk sezonları izledim. Yani ta eskiden. Abi çok sadeydi. En son bir ara bir sahnesine denk geldim. Hani ne olmuş abi, ne O olmuş bu Pokemon'a? eşkeçim ne olmuş ya öyle? Bir şey Hani olmuş o ona. tarz saldırılar izlediğim şeydi, yani bir bölümde değil, kısa bir 2-3 dakikalık bir şey izledim. Abi saldırılara falan bakıyorum, onların da üstüne baya bir şey koymuşlar. One Piece de bu yoldan gider. Dragon Ball da gitti zaten. Dragon Ball Super izleyeniniz var mı bilmiyorum. Ben sıkı hayranıyım. Orada da aynı problem var. Yani hep ekliyorlar bu konuları. Dragon Ball'da da ekleyen yine Toy Animation. Ben bu Hmm. arada bir konuda katılmıyorum. Eskiye dönebilirler. Çünkü dediğim gibi Eiichiro Oda'nın Wano hakkında özel bir isteği var. Demiş ki renkli yapın. Renk cümbüş olsun, işte her bir yerden şey çıksın. Yani adam Wano'nun ihtişamlı gözükmesini istemiş ve renkli gözükmesini istemiş. Bence Japon Umarım kültürü ya dediğin gibi biraz çıkar. Vano. Evet. Biraz Ya Japon Aynen abi. kültürü ya ondan dolayı Onu istemiş diyecektim. olabilir. mesela ileride Elbaf olursa ben yani eminim ki bu kadar renkli olmayacaktır. Hani atıyorum ya, Evet. Elbaf'ın mimarisine bakıyorsun zaten, sadece kereste var, anladın mı? Odunlar var. Hani bunu ne renkli yapabilirsin ki zaten? Ki zaten Big Mom flashback'inde çizmişlerdi Elbaf'ı. Yani Elbaf ve sonraki arkların, sonraki sezonların o kadar renkli olacağını düşünmüyorum. Efekt konusunda da hiçbir fikrim yok. Efekt konusunda. Ya bu Ama arada renkliye haklı olabilirsin ama efektler bence kalacak. Yani hmm, gidişata Olabilir biraz, hani evet. diğer olabilir. animelere bakınca abi üstüne koyuyorlar da koyuyorlar. Hani sadece One Piece'in, yani bir sıfırdan izleyin. Her arkta bir bakın, hani gelişimler, saldırılar nasıl oluyor. Hani gittikçe daha bu efektler, hani bir ton efekt var ya. Abi ben takip edemiyorum zaten. Mesela o Zoro'nun bir şeyi vardı. Kime karşı dövüşüyordu? Killer. Killer ama. Evet. Abi o nasıl bir renk bombası ya? Ben hani böyle Evet. gözlerimi böyle alamadım. Bir ne Gökkuşağı oluyoruz gibi. falan. Aynen gökkuşağı, yani bunların üstünde dururlar ama bu şeyle alakalı biraz.
hani jenerasyon değil de artık animeler bu yola gidiyor gibisine gidiyor hepsi genel anlamda. Böyle bir Doğru. şey Öyle var düşünüyorum bence de. burada. Böyle bir şey var bence de ya. Böyle... One Piece Stampede filmini izlediniz mi bilmiyorum Ben ama izledim. Orası da mesela çok renkli gelmişti bana ya. renkliydi ama o kadar fazla efekt yoktu ve hani dövüşler çok akıcıydı böyle bir. Yok buradan böyle mor ışın saçayım, şuradan siyah ışın saçayım gibisinden şeyler yoktu. Mesela Zoro ile Zoro Evet. kapışıyordu. Akıyordu ya resmen. Güzeldi Damlalar o mesela dövüş bu arada bayağı. Abi çok iyiydi. orada Ben seviyorum yani şahsen. o Bullet son formuna döndü ya, ondan sonra bozdu biraz o filmleri. Aynen değil mi? Evet. Değil mi? Evet. Arada Evet. aynen. Orada Oraya tüm kadar tuşlara ben de basmışlar memnundum. abi. Aynen. Yani Evet. orada bir an yani yenilmesi imkansız bir forma geçti böyle. Sonra bir şekilde imkanlı kılıp yendiler falan. Bence de bir tık Yaparken şeydi. de bomba bir şey yaptılar ya. Harbiden o son biraz değişikti. Renkli Ya olarak. klasik shonen film ya. Yani aslında Evet. kendisinden güçlü birisi ama bir şekilde Ya yeniyor falan. 15-16 yaşındaki insanlara hitap eden bir seri. Hani onlar böyle seviyorsa böyle izleyeceğiz abi. Yapacak bir şey Yani yok ama hani bizim de bir şeyimiz var yani, anladın mı? bizim de bir çizgimiz var, bozdurmasınlar. Aynen. Toy ayağına denk alsın abi. Bu arada Vano Abi, demişken çok kısa bir şey sorabilir evet. miyim? Evet hayır cevabı istiyorum bu arada. Hı hı. Sadece evet hayır istiyorum. Sizce Vanolu birisi var mı tayfada? Manolu birisi derken. Ha şey mi? Zoro Hiçbir abi. şey Mano'ya. Ha, Ya, aynen. ya Zoro. Zoro Vanolu Zoro. mu diyorsun yani? Yok. Aynen Soru öyle. bu aslında. Aynen öyle. Soru bu aslında. Ama yani hani sonuçta başka birisini de düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden şey yapmıyorum. Abi çok uzaktan olabilir ama direkt annesi babası Vano'dan olur mu? Bilmiyorum ya. Okey. Bence hayır. Tefo Ataları hayır belki dedi. Vano'dan olabilir ama. Ya hayır %100 Zoro. çünkü ben net hayır diyorum hatta. Büyük konuşarak da diyeyim. Oy. Yani olsaydı bir şey, abi Hemen. olsaydı bugüne kadar illaki bir yerden bir şey çıkardı. Yapıyor Habire zaten. köysüyle ilgili bir şey çıktı. Evet. Shimotsuki'ydi değil mi onların Aha. soyadı? Aynen Shimotsuki Evet. Shimotsuki klanı. ailesiyle ilgili habire bir bağ var. Ama Zoro'nun Shimotsuki yani hocasıyla bir akrabalık, bir geçmişi falan hiçbir zaman değinilmedi böyle bir şeye. Bu saatten sonra değinilirse bilmiyorum yani gerek var mı? Gerek var Bence mı sorusuna benim bir cevabım yok. Yani o tartışılır bence ama Hani ben biraz bazen şöyle düşünmeye çalışıyorum. Hani bir şey seninle konuştuk o Mihawk'un babası olayı vardı. Dün konuşmuş muyduk? dün Bilmiyorum. konuşmadık yok. Yok Mihawk'un konuş. hani babası şey diyorlar, Rayleigh diyorlar. İşte neymiş giyinişi falan filan birkaç uyan Doğru, şeyler ben var. çok gördüm onu. Ben de çok gördüm. Şimdi Oh. kısa bir Ha. sorun var. Diyelim babası ne değişiyor? En fazla bir selamlaşacaklar. Hani ne yapacaklar daha fazla? O gel ha babam bayramını mı kutlayayım? Ne olacak orada? Hani Katkısı yok seriye. manası yok yani. Aynen. Ondan dolayı Zoro'dan da hani net hayır diyorum. Çünkü adamın hocası zaten oradan. Teknikleri, kılıç olayını oradan kapmış olabilir diye düşünüyorum. Hani fazlasına bir amaç olmalı ki hani diyeyim ki okey tamamdır. Şu mantığı var ama bilmiyorum yani ha belki göze möze bağlarlar da bu da baya bir saçma olur yani. Ben Böyle bir söyleyeyim özel Japori bir çünkü geçmişi falan Ja- varsa. Japori sen uzun ve mantıklı bir şey söyleyeceksin. Ben daha kısa bir şey söyleyeceğim. O Yok, yüzden ben söyleyeyim. Evet. Ya ben Biraz net geçtim SBS'ler bu arada. ne? Duyamadım. Biraz net hayır dedim de olaya. Ha Evet, yo harbiden. bence ya düşüncedir bu yani. Zoro'nun Evet, evet. kalemini kırdı. Ama SS'ler alındı yani. Dakikanın SS'i alındı Tefo. Evet. Karşına evet. çıkar yani. Haberin olsun. Birinci geleneksel Yonko zirvesinde Tefo dedi ki Zoro Vanolu olamaz. Karşına Evet. çıkar. Oo. Bekliyorum ya. Tamamdır. Ya ben şöyle düşünüyorum. Eiichiro da sonuçta bir Japon ve sonuçta Japonlar için ilk olarak yazılan bir iş bir One Piece. Ve Zoro için de SBS'lerde Japon olduğu söyleniyor. Sake Diyorlar içen, değil mi? samuray gibi giyinen, samuray gibi takılan bir karakter. SBS'lerde Japon olduğunu söylüyor. Wano'nun Japonya arka olduğu söyleniyor. Dediğin gibi seriye bir katkısı olur mu tartışılır. Ama sonuçta Badass, sevilen, seride Luffy'den sonra en çok sevilen karakter yani. Hani listelerde öyle en azından yani. O yüzden Vanolu çıkması yani seriye bir katkısı olur mu? Tabii ki illa olur demiyorum. Ama zaten benim her şeyi bilen adam teorisi diye bir videom vardı. Orada işte Zoro Kaido'nun oğlum falan muhabbeti dönüyordu.
çok öyle bir şey bekliyorum diyemem. Ama bir Vanolu çıkma muhabbeti olabilir. Nedenini de buna bağlıyorum. Yani bir Japonya olayı, bir Japonya bağlantısı. Engin'in dediği gibi böyle uzaktan bir bağ da çıkabilir. Ama bence bir Japonya bağı çıkacak. O Sunatçı'dır, Zoro'dur vesaire. Oradan bir şey bekliyorum ben. Ufak. Evet değil mi? Sunachi mesela. Aynen Şimdi ben Sunatçı. şöyle bir şey söyleyeyim. Tayfada annesini yani akrabalarını bilmediğimiz Robin'i biliyoruz. Luffy'yi Evet. biliyoruz. Brook Allah'a emanet, zaten adam ölmüş kemik. Adam 2500 yaşında. Aynen. Chopper zaten hani annesi babası Raccoon. Bu arada Japori bir şey söyleyeceğim. Evet, Geçen buyur. Pankazırt'ı izliyoruz Acun'la. Herkesi zehirlediler gemide. Herkes bayıldı böyle. Brook da bayıldı. Brook'u bu zaten ölmüş bu ceset deyip almadılar abi. Evet. Çok Evet iyi. abi. Ben böyle öyle şeylere Hatırlıyorum. çok bayılıyorum ya bu arada. Çok güldüm ya oraya. Evet evet. Sen devam et buyur. Evet. Kimi saydım? Chopper'ı saydım, Brook'u saydım. Pardon. Sanji'yi gördük. Sanji'yi gördük. Gördük aynen. Sanji'yi gördük. Görmediğimiz kaç kişi var? Frankie var Usopp'u ama biliyoruz. Usopp'u Nami. biliyoruz. Biliyoruz ya Sop. Frankie, Nami ve Zoro. Şimdi Frankie'nin babasının korsan olduğunu biliyoruz. Öyle mi? Bu boş. Aynen. Evet. Üstüne Aynen, o basa basa açıklandı. bir de Oden Aynen. geçmişinde de tekrar üstüne basıldı. Aynen Aa öyle. bak İlginç çok bir olay ilginç bu bir arada. bilgi. Bak bu Evet. çok ilginç bir bilgi. Ben buna hiç dikkat etmemişim bu arada. Söyleyince fark ettim. Evet. Kesinlikle karşımıza çıkacaktır. Hani boşuna söylenilmiş hiçbir şey yok One Piece'te. Ben buna inanıyorum. Ki Engin abinin dediği gibi hani Oden flashback'inde tekrar değinildi buna. Dedi ki hani ben Evet. terk edildim diyor. Korsanlar beni terk etti diyor. Nami'ye bakıyoruz. Nami'nin geçmişinin ben tekrar değinileceğini düşünüyorum ama bu çok uzun bir konu. Bunu burada bahsedemeyeceğim maalesef. Zoro'ya gelirsek Zoro'nun zamanı şu an. Japori bu kalırsa- arada Nami videosu reklamı kimin Nami videosuydu? Tefon'un muydu? Onun bir reklamını yapalım. Benim. Çok güzel video olmuş. Japori de katılmış o videoya galiba. Onun bir reklamını Abi, yapalım. Video bence bayağı bir güldürecek ya. Biraz iddialıyım ama yani ben bile izlerken kesen Vallahi çok Yani merak işte- ediyorum Tefo, ben izlemedim. hani bazı şeylere ekleme yapıyorum böyle video hazırladığımda. Hani böyle tepkilerimi yapıyorum. Arkadaşadan diyorum yani o kestiğinde bazı videoları da o kesiyor tabii. Hani diyorum kafana göre cinayet işle yani aklından nasıl geçiyorsa öyle yap. Abi Evet. iki yere Cinayet bir işle. şeyler eklemiş hani benim tepkilerimi. Hı hı. Bir de şöyle bir olay, ben videoyu 1-2 hafta önce çektim, böyle birden karşıma çıktı dün, dedim abi ben ne izliyorum, bu nasıl bir komedi ya. Japori olayı da eğlenceli olur da neyse, fazla spoiler vermeyeyim. Bu arada Nami dedik, Nami'nin doğduğu yer, yani Nami'nin aslen olduğu yerin adı Oikot. Hı hı. Bunu da videoda söylüyorum, bu da ters çevirirsen Tokyo anlamına geliyormuş. Ama Hmm. O bir, ilginçmiş. yani ya bunun bir getirisi var mıdır, olur mu bilmiyorum ama hani belki bilmiyorsunuzdur ki ben de bilmiyordum yani öyle. Ben de bilmiyordum. Ben şöyle Ya. söyleyeyim. Nami'nin geçmişine ileride değinileceğine %100 inanıyorum. Ki saydım, yani önünüze saydım. Birçok kişinin akrabasını yavaştan bilmeye başladık ki Sanji'nin. Sanji anlatılmış gibiydi mesela yani. Bir daha anlatıldı sanki. Ya Sanji biz herkes Zef onun işte bir manevi babası olarak görüyorduk. Yani Sanji'nin gerçek ailesi acaba kim vesaire falan diye beklenti içerisinde olan kişi var mıdır bilmiyorum. Ama bir anda işte adam efsane bir bağlantı kurmuş Eiichiro'da başından beri. Evet. Onları işledi ve gerçek bir babasını gördük, gerçek annesini gördük. Ya- Ben inanıyorum Zoro bana çıkacaktır. Hatta ben yani Ryume'yi gördünüz mü bilmiyorum ama Ryuma Zoro harbiden, yani şu an izleyen herkes baksın. Ryuma'nın insan haliyle Zoro'nun insan haline şu an bakın. Ne kadar benzediğini göreceksiniz. Kimotsuki Ryuma diyorsun. Bu arada bir şey soracağım. Evet. Onun o one shot'unu okudunuz mu? Okudum. Kimin? Ryuma'nın özel sayısını Ryuma'nın- diyorsun değil mi Tefo? Aynen. Ha. Aynen. Ya ben Çok bunu hep benziyor. yıllardır biliyordum. Ryuma videosunda sağ olsun bir arkadaş dedi. Dedim linki varsa bir at. Abi okudum. Yani fena bir şey değil ki. Bir de 94 yılında mı ne yapmıştı bunu, değil mi? Yani Evet, eski. Ya Hmm. ya Tefo, 94 yılında yazmıştı. sana Hatta sorayım Tefo. oradaki bir şey daha diyeyim. Oradaki rakip de Mihawk'u oradan ilham alarak çizdi Eiichiro'da. Bunu da açıklamış. Evet. Hmm. İsmini Şey- unuttum. Sana soracağım Tefo. Sence o mangada gerçekten Ryuma Zoro'ya benzemiyor mu? Ben çok benzettim Abi ya. net soru ya, net yani. Değil mi? Birebir aynısı değil mi? Benziyor bir olay yok. Yani bildiğin siyah saç. Bitti yani, aynısı. Değil Hani mi?
Ya ben Ne bu arada hani bileyim. sadece o Ruyuma bağlantısından ötürü demiyorum. Şu an aklıma gelmeyen birçok bağlantı var Zoro'nun köyüyle şeyin nedir onun ismi? Baron'un bağlantısı hakkında. Şu an mesela aklıma gelmedi nedense. Hani ben kesinlikle dediğim gibi hani diğer tayfa üyelerinin değinileceği gibi Zoro'nun da ailesine işte kökenine değinileceğini düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Nasıl sordum ama tayfada Vanalı var mı deyip ortalığı karıştırdım. Evet, Güzel bir evet, soru. evet. Abi bir de ben bir şey ekleyebilir miyim Nemo? Buyur Bu canım. şey var ya, Sanji'nin biliyorsunuz ikinci turunu döndük geçmiş hikayesinde. Evet, ikinci Evet. turu döndük aynen. Zoro'yu da büyük ihtimalle onun gerisinde bırakmak istemeyecektir. Evet, evet. 2 tur mu diyorsun? O ki abi bir de zaman kalmadı. Wano'da anlatmadın. Ya Nerede anlatacaksın? Bana sonunda kesin anlatır ya. Ben yüzde eminim. Arkadaşlar bu arada Shanks yılı olacak dendi. 6. aya geldik. Bak o konu hakkında bir yanlış anlaşılma var Nemo. Ben onu düzelteyim. Düzelt bir Shanks, onu ya. Hah. Shanks yılı değil, Shanks harekete geçecek dendi. Ben hatta Hmm. bunu Reveille'de söyleyecektim de, Reveille olayını söyleyecektim de. Hani dediğim gibi Gorosei hani Shanks dedi ya bir korsan hakkında konuşmak istiyorum diye. Şu an Gorosei'ler Evet. meşgul, dünya hükümeti meşgul. İşte yani eğer Karasak'ı durdurmak istiyorsa Shanks harekete geçmeli. Bence ama Eiichiro da onu diyor. Bana ama kalırsa. hani ama her halükarda sahne almalı o zaman. Evet. Yani Evet yani off screen olmasın Shanks'ın kara yok sakalla yok. dövüşmesi Yani yani. off screen olmaz, sahne alacak. E, Ya tamam şu an artık Wano'da mesela ben geleceğini bekleyenlerdendim açıkçası. Wano'da sahne almayacak gibi. Ya öyle düşünüyorum. Tamam bu okey. Ne zaman sahne alacak? Abi biz daha bir ton chapter var yani. Bir Evet. senede bu bir sene içinde daha Shanks'i nereye koyacağız? Yani bir chapter de olmaz. En az 10 chapter olmalı eğer öyle bir şey olacaksa. Böyle bir konu olacaksa. Sadece harekete geçmesi bile birkaç chapter alır bence. Yani bir chapter Yani olmaz. onu da demek istiyorum. O da biraz şey olur yani. Ya Uzatır şöyle, olayı yine. şöyle bir olay var. 2020'de Ama de Sabo, Vivi ve Hancock'a bir şey olacak dedi. Sadece gösterdi ama ne olduğunu bilmiyoruz. İşte Anladınız o mı? off screen olayı sıkıntı ya. O off Evet. screen yani biz görmüyoruz ki abi, sen görüyorsun. Eiichiro da bizle de paylaş değil mi? Bir şeyler Evet. öğrenelim yani Abi Yok ama zaten Wano sonrası büyük ihtimalle bunların hepsi açıklanacak. Ben onu bence de. bekliyorum. ya NES işte o Lobby'den zaman sonrasını 2021 hatırlayın olmaz işte. mesela. Ben onu demek istiyorum Engin. Tabii aynen doğru ya diyorsun. işte ben şeyi merak ediyorum. Ya acaba Wano bu sene bitecek mi? Yani ne zaman bitecek? Bir beklenti var mı bu Evet. konuda? Abi Şimdi bu onun bir arada bu net olması için şöyle söyleyeyim. 20 bölümden az kaldı 2021'in bitmesine. Yani 2021'de çıkacak bölüm sayısı o 17-18 falan maksimum o O da. zaman zor değil Hep mi? ara girdiği için abi daha Wano'da bence daha çok bölüm var Wano'nun. evet. Ya hatta Hmm. ben şöyle bir şey ekleyeyim Engin. Evet. Şey vardı şu akt olayları vardı ya birinci akt Türkçesi akt diye biliyorum. Perde, Evet, perde. perde, Sahne. perde Perde Ha doğru. sahne. perde. Evet. Sahne. Birinci sahne, ikinci sahne, üçüncü sahne. Bunların birkaç hani okumuştum en son. İşte 15 bölüm birinci sahne, ikinci sahne 30 bölüm. Üçüncü şu an 60 bölüm. Hatta şöyle yani tam hatırlamıyorum şu an bir bakmalıyım da. Bu 1020'ye kadar üçüncü sahne bitecek deniliyor. Bitse Hmm. bile dördüncü sahne en iyi ihtimal 30 chapter sürse bir daha bunun içinde herkes Oh. yenilecek yani var. O Hadi 30 chapter'e sığdırdık. Hadi neyse bu 2022'nin ortasına doğru geliyor. Bir de bunun Evet. son sahnesi var. Kapanış yani işte olay Wano'ya ne olacak? Tayfa nasıl ayrılacak? Daha neler olacak? Yani 2022'nin sonu diye tahmin ediyorum ben. Şu an ağlasam sesimi Perde duyar bitince mısınız? Mısralarımda şiiri kafamda yankılanıyor. o Gerçekten son yani. perde bittiğinde ama bu 2 bölüm bir dünyaya dönmüştü ya Tefo. Belki öyle yani bir ihtimal. 2 bölümlüğüne dönüp şansı gösterip geri dönebilir yeni perde diye. Ama o göstersin zaman ya. son perde değil. O zaman üçüncü perdeden sonrasında olmalı bu. Ben onu demek istiyorum. Eğer Ya ki direkt 2021'e sığacaksa Shanks olayı. ya, Çünkü dördüncü sahne hani büyük yani büyük son savaşlar. Şu an bakıyorum hadi varsayım yapıyorum. 3 chapter sonra üçüncü sahne bitiyor. Daha Evet. yani yani dövüşlerin, savaşların %80'i açık. Bunların hepsini 30 chapter'e sığdırsam bile yine 2021 bitiyor. Bitiyor yani her türlü bitiyor. Ar- ar- Dördüncü sahne, beşinci sahne değil. Olacaksa 1020'den sonra
olur. Eğer Shanks'le ilgili bir şey olur. Yani 3. sahnenin sonu. Onu da bir ay sonrasına tahmin ediyorum. Ya abi Yani zaten ben değil. Daha maksimum çok alıntı yaptım. Bayağı bir okudum bunu en son. İlgimi çekti bu Hı. sahne olayı. Sahnelerin gidişatı da zaten böyle deniliyor. 3. ve 4. sahne büyük savaşları konu alıyor. Yani tiyatro üzeri mi neydi? Evet evet, En Japon zirve klasik olaylar. tiyatrosu. Ha? Aynen. aynen. Zirve olaylar. 4'ün sonuna doğru bitiş. 5'te de hani ne oldu, hani işte genel filmlerde oluyor işte 10 sene sonra bakıyorsun şuna ne Evet. oldu buna ne oldu. Biraz o tarz Kapanış yani, gibi. kapanış. Aynen kapanış Evet. gibi olacak. Ondan dolayı yani demek istediğim, eğer ki gerçekten bu sene biz Shanks'i göreceksek bu bir ay sonrası olabilir. Ondan sonra sahne içinde başka bir yere Eiichiro Oda geçiş yapmaz. Zaten Reverie de ilk sahneden sonra mıydı? Yok, o Reverie değildi. Neydi onun adı? Dünyayı görüş bölümü mü Aynen. ne Kara vardı? sakalı falan Evet. gördüğümüz mü? Ama o değildi. O sahne arasında olmuştu. Yani Hı bir hı. sahne döneminin Doğru, içinde doğru. olmamıştı. Hani onu demek istiyorum. Eğer ki Shanks'i göreceksek, yani Eiichiro Oda böyle bir şey düşünüyorsa bu 3. sahnenin sonunda olmalı. Diğer türlü sığmaz yani. 4. sahneye sen Evet Kaido'yu mu abi. sığdıracaksın? Ya herkes ayakta ya. Neyse, spoiler vermiyoruz. Dersi malum. Bak güzel Ee, güzel fren yaptın, bravo. Yani bir onlar haricinde yani %80'ı daha net açık yani. Zaten bu chapter okuyan da daha şu an dengelerin nasıl olduğunu bile biliyoruz. Ya Yani hiç 30 chapter yani. En iyi ihtimal 30 chapter'dır ki bence Doğru. daha yani Eiichiro Oda her zamanki gibi 30'u bir 50'ye de çıkartabilir ya. Adama güveniyorum o konuda. Bizi yanıltmıyor. Evet. güveniyor Hiçbir musun? zaman Aynen. yanıltmıyor. Ya siz nasıl bu kadar senedir güncelsiniz, ben hayret ediyorum gerçekten yani. Ben cidden yani peygamber sabrı varmış sizde. Yani ben 2 senedir günceli. Ya 2 senedir güncelliyim. 2 sene önce başladım. Yani ben şahsen Roger güldü ya hani o dem flashbacklerinde. Ben orada mangada okumuştum, şöyle bir hani mangaya gelmiştim. Animeyi salıp. Hani orada dedim ki aha dedim, One Piece bitiyor herhalde. Yani Roger güldü. One Piece'i gördü ama yani bir 10 sene var herhalde One Piece'in bitmesine buradan hareketle. Çünkü 8 sene dediyse 10 sene yapar onu. Bence 8 Çok 8 değilse 15 de yapar. Eiichiro da pek net konuşmuyor ya. Öyle konularda. Sevmiyor. Ya Öyle bir cümle kuruyor ki abi anlayamıyorsun. İşte Wano bittiğinde One Piece'in sonuna yaklaştığınızı hissedeceksiniz falan diyor. Abi ne buradan neyi çıkarıyor yani? hissediyorum geliyor. Abi biz adamı haftada en iyi ihtimal 20 dakika bir chapter'ını okuyoruz. Ya bunun eşi falan, Evet. annesi babası nasıl idare ediyor? Bu adam gerçekten güncel hayatta da böyle her şeye imalı teori tarzı. Aynen. Hani zor ya. Zor abi, zor yani. Ya mesela nasılsın diyorsun, adam evet diyor. Düşünsenize öyle. Evet diyor. Öyle bir evet diyor ki ama anlaman lazım nasıl olduğunu. İmalı trip Evet. atıyor falan böyle. Bilmiyorum ya, çok zor bir adam ya. Yani animesini okuması ama yani keyif, o zorluğu seviyoruz ama değil mi ya? Bir tık da bence öyle, ben öyle hissediyorum. Abi ben aynen ben çok memnunum. Yani Japori mesela Ne? teori üretmese bu kadar sever miydi One Piece'i? Bu kadar teori üretemiyor olsa üstüne. Sevmezdim. Ben burada dünya inşası için sadece takip ediyorum. Hani bazı şeyler çok belli abi. Eninde sonunda Luffy yenecek. Korsanlar kralı olacak, atıyorum yani. Her şey belli. Ama gizemler beni işte One Piece'e bağlayan şeyler. Ve Eiichiro da bu gizemleri açıklamayarak bence çok büyük bir iş yapıyor. Bence iyi de yapıyor. Çünkü yani çünküsünü söylemeyeyim. Attack on Titan'a gireceğiz. Anladım. Hı hı. Spoilersız. Yani demek istediğim şey şu. Bence gizemlerin sona kalması gayet iyi. Hem serinin sürekliliğini koruyor. Herkes merak ediyor. Seriyi takip etmeye devam ediyor. Hem de Eiichiro'da para kazanıyor yani. Adam kazansın abi. Deli işi yapıyor Yani sonuçta. evet. Bu arada aklıma geldi. Sizi şu ana kadar One Piece öyküsünde böyle hayal kırıklığına uğratan bir sürpriz oldu mu? Yani böyle hani bir konuda bir beklentim vardı. O beklentim gerçekleşmedi ve kesin gerçekleşmedi ve bu beni O güzel üzdü. soru. Yani var mı böyle bir şey? Hmm. Bir 20 Abi senelik düşünmemiz bir lazım. hikaye. Bunu düşünün. Chapter. Sonrakinde konuşalım. Bunu Sonraki bir Yonko düşünelim. zirvesinde. Abi Valla bu çok güzel aynen. soru bu arada ama. Ya Bu çünkü ben güzelmiş. mesela One Piece hikayesini gerçekten çok seviyorum ve hani bana birisi sorduğunda şöyle anlatıyorum One Piece hikayesini. Ortada bir kahraman var. Kahraman olduğunu kabul etmeyen bir kahraman
Etin hepsini kendisi yemek istiyor ama böyle küçük bir kız aç kaldığı için dünyanın en güçlü adamından soygun falan ya, böyle bir kahraman. Değişik bir kafada yani. Ve bu kahraman yani seni hüznünü dinlemiyor ama senin üzüldüğünü anlıyor ve seni mutlu ediyor bir şekilde. Bunu hep Luffy üzerinden yaptı. Mesela Nami hikayesinde hani Nami'nin annesini geri getiremezdi Luffy ama Arlong'u öyle bir yendi, öyle bir odayı dağıttı, öyle bir parçaladı ki o eşyaları, içimiz soğudu. Atıyorum ne bileyim Sanji hikayesinde Whole Cake Island'da Sanji'nin geçmişini değiştiremezdi. Geçmişini doğru dürüst de dinlemedi. Nami de dinlemedi Var mesela. Abi kimseninkini dinlemedi. Tam onu diyecektim. O da ona çok şey yapıyor, dikkat ediyor. Ya çünkü önemli Geçmiş değil hikayesi diyor girdi benim mi, için diyor. Luffy oradan uzaklaşıyor. Abi Acun da Hatta öyle Balık bu Adam- arada ya. Acun da atlıyor Balık bütün Adam flashbackleri. Balık Adam Adası'nı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Jinbei Fisher Tiger'ın hikayesini anlatmaya başladı bizimkilere. Geri döndük. Luffy uyumuş. Luffy Hiç uyumuş. dinlememiş mesela. Arkadaşlar bu arada Yani- bir şey söyleyeceğim gerçekten. Acun bütün Fisher Tiger flashback'ini atladı biliyor musunuz? Hepsini Yazık atladı ya. abi. Abi, Tek tek basıp Öyle bir adam atladı atlıyor. ya. büyük Ya hata, kendi kendime büyük dedim hata. ki, Luffy gibi ya dedim. Luffy gibi izlemiyor flashbackleri. Hikayeyi önemsemiyor. Direkt savaşa. Oradaki Abi, koala için Abi. bile Fishman izlenir Island'ın ya. izlenilecek bir yanı varsa Fisher Tiger'dı ya. Bence Abi de ben bu arada. ilk üçe koydum onu bir video. Videosu var benim. En iyi 3 geçmiş hikayesi. Fisher Tiger'ın Orada hikayesi çok ilk güzel şey- bu arada ya. Mükemmel abi. Tapta ne vardı Engin? En iyisi neydi? Senin tapın neydi? Aynen. Merak ettim. Abi o şimdi The spoiler Pink olmasın. miydi? Belki gidip izlemek Evet isteyen gidip olur. izleyin arkadaşlar. Evet Aa, arkadaşlar. buradan gidip izleyin. Hemen Ya bu arada. reklam evet. Nemo sen Aynen. dedin yani memnun olmadığınız bir şey var mı diye. Var Bence mı? var. Tüm Kek Adası'nda Sanji dövüşmeliydi. Adam akıllı birisiyle dövüşmeliydi. Bak, Kimle ben- mesela? Aksine Aynen ben de abi, onu çok kötü sevmiştim bir ya. olaydı. Yani 3 tane komutan var. İkisini şey yeniyor. Luffy yeniyor. Zaten hani Big Mom'la karşılaşmayacağı belli Luffy'nin. Yani Big Mom'a indirmeyeceği Squeeze belli. mi ne kalmıştı bir de? Neydi o Squeeze miydi? Neydi o adı aklıma da Smoothie gelmiyor. vardı. Smoothie ha. vardı ama o da kadındı ama. İşte o erkek olsa çok güzel olurdu. Oha kadındı. O Dövüşemezdi. yüzden evet, o yüzden Sanji dövüşemedi o sezon. Halbuki Kraker'i alsa atıyorum, Luffy de Katakuri alsa çok hoş olurdu ama işte pasta yaptı. Yapacak bir şey yok. Keşke O da Big savaşsaydı Mom'la ama- savaştı var ya, ama öyle düşün. Ben onda çok memnun kaldım ha bu arada ona. Çünkü abi Eiichiro da şeyi hiç unutmuyor. Sanji'nin olayı aslında aşçı olması. Aşçılık, evet. Evet. Yani geminin aşçısı ve sezonu aşçılıkla kurtarması benim çok hoşuma gitmişti yani. Çok sadık kalmış gibi geldi. Ben konuda. şöyle söyleyeyim. Benim tek yani rahatsız olduğum için yani şundan dolayı rahatsız oldum daha doğrusu. Bu adam Evet. Balık Adam Adası'nda bir şey gösteremedi. Aynen. Dressrosa'da zaten yoktu. Evet. Zoa'da desen Hazard'da rezil oldu. Pankazart'ta Vergo'yla dövüştü. Rezil Abi oldu bu abi. adam zaten Ayağı çatladı ya. ayağı çatladı. Yani bu adam gücünü Ben orada gösteremedi bittim bile. zaten. O nasıl bir şeydi ya? Ya şu an Oh. millet Sanji çok güçsüz dese ben bunu aksini ispatlayacak bir şey sunamıyorum adamlara. Ki ben biliyorsunuz Sanji'yi çok seviyorum. Sanji en sevdiğim karakter. Şimdi Anladınız mangada mı? güncele gelince Sıkıda ama varmamıştık Sanji'nin ne ya. kadar güçlü olduğunu konuşuruz ya. Ayıp ediyorsun. İşte Seni mutlu ederiz. dedim yani. Ya Tefo Valla- senin var mı hayal kırıklığın böyle aklına gelen? Ya bu da böyle olmasaydı One Aklıma Piece'te. 2 tane böyle net bir olay geliyor. Birincisi Sanji'nin time skip'ten sonraki zaman atlayışından sonraki bütün özeti. Hı hı. Aşırı yani burada Chapori'ye %100 katılıyorum. Bunun aksine ben mesela Punk Hazard'da yani aşırı böyle bu ne ya abi ayağım nasıl çatlıyor? Hani sen hayırdır o nasıl çatlıyor? Dedim okey Vergo çok güçlü biri falan da Hı hı. öyle bir şey de yoktu yani. Vergo o kadar güçlü biri de değildi. Güçlüydü o zamana göre de kıyaslarsak hiçbir şey değildi. Tabii canım ya. Bir Bence de. Doflamingo değil mesela. Evet, evet. Kesinlikle. Sonra dedim okey hadi neyse Doflamingo'ya falan kafa tuttu bir dakika. Dedim aa tamam geliyor. Diğer chapter'a baktım kaçıyor. Sen o zaman güncelsin bir de Dressrosa'da. Abi ben orada Sanji Doflamingo'yu gördüğümde ben bitmiştim zaten ya. Ben çığlık atmıştım ya. Sen biliyorum. O Doflamingo Sanji olayı muhteşemdi. Ben zaten Sanji'nin bu hani aradan çıkıp böyle tayfayı böyle ipten kurtardığı anları bayılıyorum ya. Özelliği bu ama hani daha fazla bir şey de bekliyordum. Olmadı.
Sonra Whole senin dediğin gibi o beklentideydim. Hatta şey sahnesi vardı. Siz mangada günceldiniz o zaman. Şu Katakuri'nin o şey attığı, mermi gibi attığı bir şey vardı. Evet. Evlenme şeyinde tam. Dedim tamam, beklenmedik bir şey olacak. Gerçekten belki Katakuri Sanji ile bir şey yapacak ve Ichigo da bizim gönlümüzü alacak. Böyle bir ihtimal yani biraz zor gibi geldi ama bekledim onu. Sonra adam pasta yaptı ya. Evet. Biraz küfürmüş gibi söyledim. Sonra adam pasta yaptı ya. Abi, tamam aşçı bak. Engin'in dediği gibi görevi aşçılık. Onu da güzel yaptı. Ama hani bir şey ekleyebilirdi orada ya. Bilmiyorum. Evet. Oven'ı indirebilirdi. Hı. Bunu bile yapmadı. Kısa bir sahne gösterdi, bitti. Ya da ne bileyim en güzelinden mesela bu da beni çok tatmin ederdi. Tamam biraz fazla olur bu dediğim ama mesela Big Mom orada saldırdığında pasta yapmak yerine Big Mom'a tutabilen Harç yani. koymasa. Ha yine kesik oldu. Ama anladım ben demek istediğini. Big Karşı Mom'a karşı koymasam. koymasını istiyor. Ben de tam onu diyecektim. Sizce Yani Sanji Big Mom'a orada- vurabilir mi? Da biraz 2-3 dakika dayanabilseydi bence çok başka bir olay olurdu orada. Yani şu an Sanji bu pozisyonda olmazdı. Bir Sanji'den çok yani beklentim hiç tutmadı. Umarım değişiyor. Gerçi bunu mangada konuşuruz. İkincisi daha bir Shanks bitti. Shanks'i göremedim daha. Şey Ya, bitti. ya. Demiyorum, Açıklama kesin gereği yok bir duymadı şey. adam. Ya mesela Şöyle siz bir olay var. Adamı göremedim ki bir şey diyeyim. Doğru diyorsun Adam doğru. geliyor 10 senede bir gülücük atıyor bitti. siz güncelsiniz mesela. Acun'la izlediğim için ben böyle hani yeni başlayan birisinin gözünden bakıyorum mesela. Şey diyorum, sence diyorum Dragon mı güçlü, Shanks mi diyorum. Abi diyor Dragon diyor peygamber gibi ya diyor. Gökten yağmur yağdırdı, girdi içeri falan, yani böyle bu kadar güçlü bir adam olamaz Shanks falan. Ondan sonra işte diyorum ki ama Shanks de çok güçlü falan diyorum böyle. Ne kadar güçlü olabilir muhabbeti vesaire. Sonra Marineford'u izliyoruz. Ondan sonra konuşuyoruz. Diyor ki işte diyor Shanks'in gücü ne diyor. Bilmiyoruz diyorum. Yani bilmiyoruz yani. Hani kralların hakisi iyi, okey. Bu böyle bir gücü var. Ama yani başka ne gücünü biliyoruz Shanks'in? Shanks ne kılıç. Genç Rayleigh. Ben hep öyle hayal ediyorum. Çok Değil doğru bir hayal. Çok doğru bir hayal ama Tarz olarak ama çok daha güçlü olabilir. Rayleigh'in ama ne tarz olarak kadar öyle. ciddi olduğunu da mesela hani şeyde diyor ya, Marco ile dövüşünde ben hep ciddiyim diyor ya. Hani Evet, mangada olmayan bir sahne bu arada. öyle mi? Aa, ona dikkat etmemiş. Ama Yani, çok tabii. güzel bir şey bu arada yani. Ne deniyordu ona? Orada aynen anime şirketi biraz Rayleigh'i şey yapmış. Yüceltmiş yani Yükseltmiş. orada. Aynen, Evet. yüceltmiş. Çok güzel bir sahne. Ama ya Rayleigh'in ciddi dövüşünü bence görmedik biz. Yani Kizaru'yla Tabii ki. falan bilmiyorum yani, Rayleigh ciddi hakkında miydi? tek şunu diyebiliriz bence. Hani Kizaru'ya kadar bugüne kadar tek yaralayan kişi Rayleigh'dir. Yani bilinen. Evet, doğru. Evet, doğru. Doğru. Hani başka kimse yapmadı ki Marco kaç kişi Kizaru'yla dövüştü? Yani Beyaz Sakal da vurdu bir kez. Ama bir şey Yara olmadı. izi Bir şey falan olmadı, evet. yani. Evet, Kazanan evet. Rayleigh'dir. Evet, doğru diyorsun. Yani haklısın ama bilmiyorum. Yani genç Rayleigh çok doğru bir tanım. Ama Rayleigh de bir gizem yani. Hani bir gizemi bir gizemle açıklıyoruz aslında. Yani o yüzden Doğru. Shanks Şimdi evet abi ona da sıkıntı. girsek mesela Kara Kral şeyi var. Oradan da çıkamayız. Kara Kral lakabı nereden geliyor? Zaten Evet, Rayleigh yani hakkında dakikalarca konuşulur. Ben fanıyım yani. Çok büyük fanıyım Rayleigh'in. Bayılıyorum adamın tarzına, hareketlerine, Amazon Lili'ye yüzerek gelmesine falan. Bayılıyorum Rayleigh sahnelerine. Evet. Ama yani Rayleigh çok büyük bir gizem. Shanks da büyük bir gizem. Hatta sen deyince aklıma geldi. Luffy Balık Adam Adası'nda 50.000 kişiyi Haşok'un o hakiyle bayıltınca soruyorlar Eiichiro'ya. Burada Shanks veya Rayleigh olsaydı kaç bin kişi bayılırdı diye. 100.000 kişi hepsi bayılırdı diyor mesela. Hani Daha o fazlasını seviyede. söylemiyor orada. Yani 200 bin olsa onun cevabı yok yani. Daha Evet. 100'ü yapabiliyor. Daha fazlası da mümkün. Evet, çok doğru bir noktaya değindin gerçekten ve hani bunlar nasıl adamlar, nasıl kafalar yok yani. Hepsi gizem, gerçekten de çok merak ediyorum ya. O zaman Kral Aki demişken O zaman mangaya geçmenin mangaya. vakti geldi. Evet arkadaşlar, Evet. şu anda Yonko Zirvesi'nin manga bölümüne geçiyoruz.
doya doya spoilerlı mangayı konuşuyoruz. İlk kim konuşmak istiyor? Shanks'in gücü belli abi işte. Belli olmadığı mı? Yani o adam bildiğiniz hani Kral 2'yi basıyor yani. Bildiğiniz basıyor yani. Protein atık yani steroid gibi adam basıyor. Yani hayal Evet. etsenize bir. Kaido Kral 2'siyle neler neler yaptı Luffy'ye. Hı hı. Shanks'in biz ilk defa Kral 2'sinin cisim olarak o kadar güçlü olduğunu gördük ki Shanks'te adam işte Beyaz Sakal'ın gemisini çatlattı. Hani bu Evet. Aynen efsane mangada vardı. Evet sahne. Mangada vardı efsaneydi. evet. Mangada da vardı. Hani böyle güçlü bir kral akisinden bahsediyoruz. Bu adam eğer kılıcına o şeyi ekliyorsa ki Mihawk'la kapıştığını, düello yaptığını biliyoruz. Yani kılıç Hı ustalığının da hı. iyi olduğunu biliyoruz Shanks'in. Bu adam harbiden Yonko olur. Harbiden de güçlüdür diyorum ben. Öyle. Evet abi, bu kralın akisi konusunda bir de bu zamana kadar gördüklerimiz abi hep şunu yapıyor. İşte yumruğunu kralın hakisiyle kaplayıp vuruyor Hı veya hı. sopasını kralın hakisiyle kaplayıp vuruyor ama mesela Shanks'ın kralın hakisiyle zarar verdiği sahnede öyle bir şey yok. Düz yürürken 10 metre ilerisindeki şey çatlıyor durduk yere. Evet evet. Tahta. Adamları da çok komik, çok ilginç bir sahneydi o ya. Yani o da çok Ya cool bir sahneydi. Ve diyor ya Rayleigh'nin tehditkar olmalıyım biraz diyor ya. aha. evet 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 evet. doğru. O yani o da çok badass bir sahneydi yani. Abi Bayılıyorum böyle şeyleri de One Piece'in ya. Rayleigh'nin fili kralın hakisiyle şey yaptığı yer var ya Evet Luffy'ye evet. öğretirken. Hı hı. Rayleigh de mesela hiçbir saldırı yapmıyor. Evet Evet. Elini evet kaldırıp evet. uzaktan yani Dokunmadan. uzun menzilli bir saldırı yapıyor. Hı hı. Öyle yumruk falan atmıyor yani. Ve Evet. O yüzden mesela bence bunlar ayrı seviyede abi. Engin Rayleigh'in Balık Adam Adası'nda deniz kızının boynundaki şey neydi o? Ne denir ona? Boynunda bir şey Deniz vardı taşı, ya, bomba vardı Kairoseki. ya. Aynen Kairoseki'yi Ha, aynen mesela aynen eliyle kelepçe. Evet evet doğru. parçalamasını biz Luffy'nin Wano'da Hyogora'ya yapabildiğini gördük ve 400-500 bölüm sonra. Yani hani Evet evet. ne üstün bir teknik olduğunu anca o zaman görebildik. Yani Bir kral cidden Orada da akisinde zor şimdi anda görürüz. yaptı yani. Orada da usta bir şekilde kullanmıyordu. Aynen. 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 Hani Hyogora En zor canını şey yapıyor. anında en Zor zor anı aynen anında aynen. en iyisini yapıyordu ama. Silahlanma akisinin en üst düzeyini en zor anında Ryo Haki diye gerçekleştiriyordu. geçiyordu galiba. Evet evet. Yani o yüzden hani bilmiyorum Rayleigh çok bambaşka bir seviye ya cidden Hı yani. hı. Ya bu kral akisinin saldırı eklenme olayı bence güzel oldu. Yani biraz daha genişletti Bir olayı. anlamı En oldu azından değil mi? evet evet anlamlı oldu. Çünkü Don Chinjiao ile Luffy'ye diyordu ki sen senin Kral Akin diğer Yonko'ları geçebilir mi diyordu. Bunu Dressrosa da Kolezyum'da savaşırken Don Chinjiao Luffy'ye söylüyor. Adam buradan böyle hafiften bir altyapı kurmaya başlamış ve bunu bize Wano'da göstermiş. Bence harbiden Wano'da en sevdiğim şeylerden bir tanesi de Kral Akisi'nin saldırıya eklenmesi. Muhteşem bir şey Aslında olmuş bunu bence. çıtlatmıştı bence biraz. Dressrosa'da da bir kral akisi Evet çarpışması evet. olmuştu. Yani ufak tefek de olsa Doflamingo'yla. Hani bir çıtlatma vardı ama ya bambaşka gidişatı değiştirdi bence seride ya. Yani Evet evet. Yani hani Kaido'yu nasıl yenecek sözünü yani sorusu böyle cevaplanıyor. Hani Luffy bir tane power up alsın abi Gear 4. Yani uyanış açsın. İşte ne yapıyorsa yapsın. Yanında da kral akisi olsun. Tamam bana uyar. Zaten Kaido hani adam bu arada bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum ama 1014. bölümün sonunda Kaido'nun Kanabosu yani elindeki silah çatlamış gibi gözüküyor. Sizce o şeyden Ne? ötürü mü? Yani sayfa yanlış tarandığından ötürü mü yoksa gerçekten çatlamaya yakın mı? ona o Çünkü Onu kadar ben şöyle de gördüm. Bir anlam veremedim. Ya emin olamadım çatlak mı değil mi? ben de emin çünkü şöyle bir olamadım bu şey var. arada ya. Şöyle bir şey var. Japon mitolojisinde Oni diye bir şey var. Oni dediğimiz şey Kaido'ya çok benziyor. Boynuzları olan, elinde kanabosu olan. İşte bildiğin Kaido'nun tıpatıp aynısı bir şey düşünün. Hatta izleyen arkadaşlar da Oni'yi araştırabilir şu an. Yani biri bir Kaido'nun aynısı olduğunu görecektir. Oniler şöyle yeniliyormuş. Bir, ya gizli gözünü yok edeceksin ya da onu kanabosundan ayıracaksın. Hmm. Yani eğer o çatlak bizim gördüğümüz çatlak gerçekse hani panelden ötürü işte taranmadan ötürü yanlışlık değilse Kaido'nun kanabusu çatlayabilir ilerleyen savaşlarda. Ben öyle düşünüyorum. Abi bu Tabii arada dediğim gibi. çok ilginç bir bilgi Hı bence. hı. Çünkü Kaido neyiyle meşhur? Ölmemesiyle. Yani Evet. hani Achilles'in topuğu gibi Kaido'nun gizli bir gözü varsa
ve oradan yara alması gerekiyorsa bu da ilginç bir şey olabilir, ya da Kanabusu'ndan ayrılması. Kaido ölmeyecek gene büyük ihtimalle ama. Bence de evet, bence de ama Ölürse o da ödüllendirilir. evet. son şeyde, son manga bu arada, ona da girmiş olalım. Son bölümde hani Yamato diyor ki hani seni Wano'dan def edince Luffy'lerle denize açılacağım. O bir ölme olmayacak büyük ihtimalle. Hatta Kaido devam edecek hikayede yerine gibi geldi bu sözden sonra. Ya o söz bence onu da belirtiyor ama ben Kaido'nun ölmesini isteyen birisiyim. Çünkü Kaido, yani adam hayatta kalsın diyelim. Hadi hükümet alsın diyelim. Bu adam kaç defa hükümetin elinden kaçmış, kaç defa esaretten kaçmış. Ya adam bir şekilde kaçmayı başarmış. Bu adamın tekrar Wano'ya musallat olmayacağı ne malum. Anladın Ya mı? ama mesela yenilen bir ton korsan, yani hepsi denizcilere yakalandı kabul etmemek lazım. Yani yenilip gittiler yani bir kısmı da, hani anladın demek Ya, istediğimi. Abi, Ben şöyle bir şey Memo, söylemek istiyorum. Buyur Tefo, sen İnanıyor söyle. musun ama öyle bir şey olacağına Kaido'da? Hani Kaido'nu ben orada Chaporin dediğine de şey yapıyorum. Haklı. Eğer ki Kaido yenilirse ne yapacak? Yani ölmezse. Ölmedi varsayalım. Denizciler mi alacak? Ya Sonuçta aynı. bence ölmesi ödül olur. Ben o gözle bakıyorum cidden. Yani Aynen, hani onun için Ben de ödül onu olur. dedim. Aynen Bak, öyle. ben de aynı fikirdeyim. Ölürse ödül olur yani. Bu zaten net. Aynı fikirde. Zaten son chapter videosunda da buna değinmiştim. Hani bu bir ödül olur onun için. Ama şimdi hapise gitmesi saçma olur. Şimdi böyle bir şey diyeyim. Akıllanıp da Crocodile gibi falan, yani bizim tarafa yakın olması saçma olur. Ve final sahnesinde o dediğimiz büyük savaşta eğer ki ölmediyse ne yapacak bu adam? bence Luffy'nin Joy Boy olduğunu kabul ederse eğer, bir taraf değiştirme, yani kısa vadede olmasa da uzun vadede görebiliriz, Crocodile örneğindeki gibi. Ya Kaido Uzun gibi bir vadede. adam, Kaido gibi bir adamın ben başkasının emri altına, yani başkasına yardım edeceğini Aynen. düşünmüyorum. Şöyle bir şey var. Kaido ilk gözüktüğünden beri ölüme çok değer veren bir insan. Hani adam bir kere intihar ederken gösterildi bize. İlk çıkışı zaten öyleydi. Aynen Evet. öyle. Şimdi manga spoiler verebiliyorum. Kinemon, Evet. Kinemon ölünce soru işareti, parantez içerisinde soru işareti. Kaido diyor ki bir erkek gibi, bir samuray gibi, işte bir adam gibi, artık ne diyorsa, ölümünle yüzleş diyor. Delikanlı. Aynen, delikanlı. Delikanlı gibi ölüyorsun. Adamsın az. Evet. Evet. İşte neydi? Yenilgiyi kabul et ve öl diyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam cümle buydu. Yani Kaido Luffy tarafından yenilince ben öleceğini düşünüyorum. Ama nasıl ölecek? Kimi öldürecek? Hiçbir fikrim yok. Belki Zoro diyelim ama Sanji'yi sevdiğim için Zoro diyesim gelmiyor. Benim orada şöyle bir düşüncem var mesela. Hani eğer ki Luffy öldürürse ödüllenilecek. Kaido'nun istediği, yani şöyle bir şey de deniliyor zaten ki bence mantıksız da gelmiyor. Şu Joy Boy'u bekleme sebebi onun elinden ölmesi olabilir. Evet, Olabilir. olabilir. Gayet mantıklı. Efsane bir ölüm yol kafasından gidersek. Ama Evet. şöyle bir şey düşünelim. Yani biraz saçma olacak da hani kısa anlamanız için. Luffy yeniyor, öldürmüyor. Oradan bir Kid gibi biri gelip öldürüyor mesela. Bu bir ödül Hı hı. olur mu Kaido için? Vallahi Olmaz. bilmiyorum. Kaido'nun kesinlikle Olmaz. saygı duyduğu bir insanın onu öldürmesi lazım bence. Ama Adam- başkası ödül kaseye olmasın atarsa diye. Bak, Luffy'nin onu demek önüne istiyorum geçmez zaten. mi bu da? Ya ölüm, ama sonuçta şurada ben şunu düşündüm. Ödüllendirmek mi istiyorsun Kaido'yu, ödüllendirmemek mi istiyorsun? Ödüllendirmek istiyorsan Luffy bu hareketi yapacak. Yapmaz bence. Yani beklemiyorum Luffy'nin birini öldüreceğini. O zaman ödüllendirmeyeceksin ki Kaido için daha mantıklı bir senaryo. Hani ödüllendirilmemesi gereken bir karakter. O zaman artık Kid mi, yani bu herhangi bir biri olur, Yamato da olabilir. Öyle birinin öldürmesi belki yine hani bir şeyi olabilir. Bilmiyorum, bana öyle geliyor, biraz daha Peki mantıklı geliyor. Kaido ölür diyen arkadaşlara sorum. Sizce meyvesini görür müyüz seride tekrar? Bence görmeyiz. Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. 1015. bölümde Kaido şöyle diyormuş. Bir savaşçı gibi ölümle yüzleş. Yenilgi öyle bir şeydir ki çok az kişi onu kabullenir. Ben Çok kesinlikle güzel okudun. hani bu teşekkür ederim. Yani kesinlikle Kaido'nun öleceğini düşünüyorum ki kendisinin ölümle alakalı. Hani ölüme saygı
duyduğu sözlerle alakalı çok fazla şey var. Bayağı Ölümle Bence de alakalı çok ölmeli gönderme yani. var ya. Evet, Gerçekten evet. Kaido'da. Yamato ile geçmişine dönülürse oradan bir fikir edinebilir belki. Evet, Nasıl evet. öleceğine dair. Orası çok Belki de önemli olacak. Yamato öldürebilir. Belki geçmişte öyle şeyler Engin, yaşanmıştır ki evet evet. Yamato'nun öldürmesi çok iyi olur. Hı hı. Engin mesela sen çok ölmesini beklemiyor gibiydin. Yani sen Yok neden? abi. Ben beklemiyorum. Ben de beklemiyorum da mesela sen niye beklemiyorsun? Onu biz de biraz konuşalım. Bekleyenler Abi konuştu. aynen. Ya bir kere en başta One Piece'te pek ölüm olmaması birinci Kesinlikle. şeyi. Birinci sebebine Tabii çok katılıyorum. Kaido zaten bu zamana kadar ölüm olsaydı ya çok güzel olacak yerler vardı. Gene de olmadı. Kaido ölürse gerçekten sürpriz olur ve çok güzel olur ama ben sanmıyorum. O geleneği bozmayacak bence Eiichiro'da. Doflamingo gibi hani yere yığılabilir, devrilebilir. Öyle bir yenilgi olabilir. O zaman da bak daha Big Mom ve tayfası var biliyorsunuz. Evet, bir Big de Mom o var. alıp kaçırabilir. Big Mom alıp kaçırabilir falan hala ortaklıkları devam ediyor gibi düşünerek. Ee, ama ölmesine ben çok ihtimal vermiyorum. Kısaca bu yani. Ya ben de senin gibi düşünüyorum. Bir kere gerçekten öldürmeyi sevmiyor Ichiro'da. Ve Kaido aslında beğenelim ya da beğenmeyelim gerçekten iyi bir karakter yani. Hani iyi inşa edilmiş bir karakter. Yani Evet, evet. farkındasınızdır. Güzel bir Oda hikayesi da var çok seviyor bence. zaten. O Kaido gelmeden önce de bayağı şey yapmıştı. En iyi Hype'lamış İsmini villain mıydı? hatırlıyor olacak musunuz falan diye. onun ya? Ben güncel Evet. değildim. O mangayı okuduysan görmüşsündür ya. Animede Aynen. de vardı. İlk çizimi. Abi O nasıl bir geçiş ya. Sen o abi karakteri orada nasıl buna çevirdin ben? Ha, evet, dün evet. dün konuştuk ya. O sayfa tam bir Berserk sayfasıydı. O Kaido'nun şey yapıldı. Çok Evet, evet. uğraşılmıştı. Çok seviyor abi. Bence Oda da çok seviyor kötü adam olarak ve son bölümlerde hakkını da veriyor yani. Yani Doğruya Gerçekten. doğru. bence kaliteli bir kötü adam. Yani o dene yaptığı kahpelik dışındaki o da korsanlık aslında baktığınız zaman. Hani Evet, evet. bunu da kabul Tabii. etmek lazım. Bence şey olarak yani muazzam bir kötü yani Kaido. Ve ölümü istemesi böyle hadi lan gelin beni öldürün. İşte beyaz sakalın arkasından o yaşlı adam gitti öldü kurtuldu demesi. Yani Evet, evet. Onları hareketleri kıskanıyor zaten. yani O Deni beyaz Kıskanıyor abi, net sakalı evet evet. Roger'ı çok efsane öldüler diye. Yani Nefreti oradan biraz. muazzam bir karakter var ortada bence. Yani farklı bir tip yani. Hani normal bir kötü değil. Mesela bir Thanos gibi yani. Hani Thanos sevilmişti ya Marvel evreninde. Güzel, Çünkü güzel Hı örnek hı. aynen. amacı olan bir kötüydü. Mesela Kaido da amacı olan bir kötü. Adam dünyaya savaş açmak istiyor. Çünkü destansı bir şekilde ölmek istiyor. Yani hani kafa yapısına bak. Bence bu karakteri kısa vadede öldürmeyi istemez. Zaten öldürmeyi de sevmiyor dediğimiz gibi. Hani ben de Engin gibi düşünüyorum bu konuda. Ekstradan da dediğim gibi ödül olacağını düşünüyorum Kaido'ya ölmenin. Yani belki dediğiniz gibi başka birisi öldürebilir. Ama başka birisinin öldürmesi de bana ne bileyim biraz Luffy'den rol çalmak gibi geliyor. Ne bileyim başkasının ödülü artar Luffy'dense. Hani o tarz bir durum olur. O yüzden çok içime sinmiyor. Engin'in dediği gibi gerçekten Big Mom kaçırsa evet bir şeyler değişebilir. Katılıyorum. Zaten Yani. şu an bir şey de ekleyeyim. Yani Luffy niye öldürmez ki? Bence bu çok net bir olay. Shonen Jump'larda ana karakteri kolay kolay kimse öldürtmüyorlar. Bilmiyorum, Naruto izleyeniniz varsa Evet Kakuzu evet sahnesi izledim var. ben. Tabii Aha. Kakuzu sahnesi en yani güzel örnek. Her şeyi Naruto yapıyor. Son darbeyi Kakashi yapıyor. Resmen hani işi bitiren adam sen ol, Naruto olmasın. Çünkü sen başrolsün. Sen yapmamalısın. Hani One Piece'te de böyle bir şey var aslında. Yani Luffy'nin öldürmeme sebebi de az çok bu tarz. Yani Ama öldürmeyelim. Luffy'nin Ağlama olayı da hep öldürmediği hayallerini kırmak ya da o tarz bir şey, artık Türkçesini ben tam şey yapamadım evet da evet siz evet. anladınız. Zaten bu da SBS'lerde geçiyor. Ya Luffy'nin öldürmediği başkasının öldürdüğü birini gördük mü şu ana kadar? Ama Abi hiçbiri ölmek istemiyordu. ölen kimseyi görmedik ki. Evet. Harbiden öyle bu arada. Ama şu anda Yani. hiçbiri ölmek istemiyordu ama. Yani bugüne kadar hiçbiri de ilk sahneden, yani Doğru. 2 chapter'da bir de gelip demiyordu ki ben ölmek istiyorum. Ben şunu kıskanıyorum, böyle öldü yani. Bu karakterin içinde olan bir şey. Evet. Yani Pat ya lan. Benim ya,
konuyu bir söyle, bu lafını böldüm. Yani Söyle. mesela sizce sen Tefo senin görüşünü biliyorum da mesela Japori'nin görüşünü bilmiyorum bu konuda. Sizce Kaido istediğini vererek mi öldürecek yani? Mesela Japori sence Kaido o destansı ölümü kapabilecek mi Luffy'den? Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence dövüş içerisinde bak şöyle bir şey diyeyim hatta. Luffy denize düşerken şöyle bir şey diyor Kaido. Demek ki sen de Joy Boy olamazmışsın. Demek ki bu adamın hani Luffy'nin Joy Boy olduğuna dair bir ümidi varmış. Luffy'ye O yavaştan saygı gözlerden duymaya dolayı. Evet. Luffy'ye zaten yavaştan saygı duymaya başladı. Gülümsüyordu ya adam karakter. Ya karakter Aynen, Luffy'yle aynen, çarpışınca gülümsüyordu. Ben savaş içerisinde Luffy'nin Kaido'nun saygı göstereceğini düşünüyorum Luffy'ye karşı. Bu saygı sonucunda da Luffy eğer yenerse Kaido'yu, Kaido da o çok istediği ölümü bence alabilir. Tefo Elde edebilir. sen galiba Luffy değil de başka birisini öldüreceğini düşünüyorsun değil mi daha çok? Ona Ya yakınsın. Aslında burada da olur biraz bu arada. burada da biraz iddialı olacağım. Bence kesin Luffy öldürmeyecek. Bence de bu arada Ha, Luffy ölmeyebilir bu arada. Tefo. Baya bir hate alacağım gibi de bu Yok konuda yok, da ben bilmiyorum. katılırım sana. Hani Luffy'nin ben birini öldüreceğine ihtimal vermiyorum. Ben de Belki, çok vermiyorum ya. Yalan olmaz. belki ufak bir ihtimal sakal. Buna Yani da inanmıyorum. Sonda yani orada belki bir şey olabilir. İstemeyerek öldürebilir. Yani o final olduğu için, yani finalde benim için orada o öyle bir şey olabilir. abi Ama onun dışında ihtimal vermiyorum. Yani bilmiyorum, ben net diyeyim, ihtimal vermiyorum çünkü Hı. Eiichiro Oda'nın dediğine ters olacak bir şey olur. Yani bugüne Evet, doğru kadar diyorsun. çizdiğinin doğru. aksi olacak. Hı hı. Ya bir de Ama mesela Kaido'ya ne olacak şimdi, ona da tam bir şey diyemiyorum. Aynen, o da başka bir. mesela Shonen Jump örneği verdin, animeler örneği verdin mesela. Hani anime değil ama mesela çoğumuz izlemişiz. Avatar The Last Airbender serisi. Mesela İzlemedim. o izlemedin. İzleyen var mı? O da Yok. anime aslında o da. Anime mi? Japon yapımı ama şirket Değil miydi Amerika'nın. ya? Ha, Sahibi olabilir. Amerika. Ha, Avatar olabilir. var ya Tefo. Avatar, abi o ya? Avatar. O O- şeyin Türk Hava neydi o? bükücü. Son Aynen, hava aynen. bükücü. O Ha. Çin abi ya, yanlışım yoksa. Ondan Çin dolayı mi? ben Değil başlamadım mi? diye biliyorum. Ya onu Ondan dolayı bilmiyorum. başlamadım. Tamam. O kadarını Karıştı. Ben de bilmiyorum. Japon Bir zannediyordum okudum, ben. ondan sonra dedim abi yok, ben izlemem, ben Japonlardan şaşmayacağım. O kafayla hiç başlamadım. Ben Türk'üm ama Japon Ama çok milliyetçisiyim. duydum. Yani çok duydum, çok seviliyor. Ya hani orada da mesela şöyle bir olay vardı. Aang Ateşli Ordu'nu öldürmek istemiyordu ve afakanlar basıyordu Aang'e. Abi öldürmeden nasıl yapacağım, nasıl yeneceğim falan. Hani o tarz bir şey beklemiyorum Luffy'den. Ama ben de Luffy'nin öldüreceğini zannetmiyorum. Yani mesela ilk defa o yapımda fark etmiştim. Böyle öldürtmek istemiyorlar ana karaktere. Evet. Yani bence One Piece'te de böyle bir şey var. O yüzden ben sırf bu yüzden de Kaido'nun ölmeyeceğini düşünüyorum hatta. Luffy öldürmeyeceği için de. Öyle Ha bir de söyleyeyim. Wano'da nasıl bir efsane ölüm gerçekleşebilir? Bir tek Luffy Joy Boy'sa Kaido bunu kabullenir evet. Oo, benim internet mi Onun gitti ya? dışında Kesmedi. abi Hı hı. şöyle olabilir bir de. Atıyorum Kaido'nun tarafı tamamen kaybetti, tamam mı? Big Mom geri çekildi Whole Cake'e. Aşağıdaki işte Queen'ler, King'ler pert oldu. Kaido tek böyle kaldı. tüm orduyla tek başına kaldı. Orada efsane bir direniş gösterip en sonunda ölürse o çok efsane bölüm olur Evet, mesela. evet. Wano'dan bir tek Oo. böyle bölüm çıkabilir. Efsane. Çok sevdim bunu bu Gözümde bir arada. canlandı. Bunu ben de sevdim bu arada. Abi düşünsene İşte bak, herkes var işte, Marcus'u, X-Drake, hatta bütün o ordu. Bunu Kaç ben bir bin köşeye kişiyse yazdım artık. abi. Bu kesin gerçekleşebilir bu Bunu arada. teori olarak yazalım. Arkadaşlar Yo, vallahi helal olsun. Altına Valla imzanı koy ha. Ben bu- samimi söylüyorum. Güzel bence. Grand Line yolculuğunun teorisi Eyvallah. arkadaşlar. Sen bunu video Evet. yaparsın değil mi ya? Vallahi Şimdiden abi, reklamını yapalım kesin biz. yap. Kesin yap. Abi burada artık söyledik abi, onu geçti. Spoiler oldu diyorsun. Ama bak Aynen. 1 saat 58 dakika olmuş şu an. Yani 1 saat 58. dakikadaki spoiler'ı bence bir düşün sen bunu ya abi video olarak. Sen Yani açıklama kısmında Olabilir şey abi. yapacaksın değil mi? Ben bir Nemo? düşüneyim. Göreceksin. aynen yani Ha, inşallah. ha. İnşallah planımız o. Çok Tamamdır. daldan dala olduğu için ne kadar olabilir bilmiyorum Neydi? ama. Benim bir sorum olacaktı ya. Hı. Şunu merak Evet. ediyorum, ne düşünüyorsun? Aslında iki soru. Bir,
Yamato'nun flashback'ini kesin göreceğiz bence. Bunu pek sormama gerek yok. Burada Bence hepimiz de. hemfikiriz. Evet. Asıl sorun burada tamam o flashback'i göreceğiz. Kaido da konu alacak. Peki Rocks tayfası ile ilgili bir flashback görecek Umarım. miyiz sizce? Oo. Bence görürüz. Keşke. Bu bir. İkincisi de ölenler. Şimdiye kadar kimler öldü sizce? Var birkaç öldü de karakter. Savaşta yani Var. Wano'da şu an. Bence Wano'da var. mı? Aynen Kinemon, Ashura, Kiko Aa, en sevdiğim Abi karakter Kiku- Kanjuro. Kiku bence Kanjuro öldü. ve Kiku kesin abi. Tanjiro ve Kiku bence de kesin bu arada. Bence de. Ashura Ben de Doji aslında onları tartışılır bence. Bence de tartışılır. basit öldü ya. Çok Hani ne basitti bileyim, yani. Jack'e kafa tutan adamın o yani beni tatmin Abi, etmedi o ölüm. Evet abi. Kinemon da çok rezil olarak öldü birazcık aslında. Hiçbir Kinemon- varlık gösteremeyip tek yiyerek öldü. O yüzden ölmemiş olabilir. Son bir kahramanca ölüm. Evet. Yani- Bekliyorum Yazılmak onu için. ondan. Ama o iki Keşke ölmüş yani olsa bu arada. Çok şok edici olur. Harbiden ölmüş. flashback'ler ama sağlamdı ya hani. Kinemon'un Tamam, ölümü şimdi- değil mi? Pound'un Evet. evet Kinemon. Evet. evet. Pound'da da böyle flashback'ler gözükmüştü gibi hatırlıyorum. Hani böyle bitti gibisine gözüküyordu da. Hı hı. Kinemon'da biraz abi adamın ilk boynu böyle bir hal aldı. Bir ton darbe yedi. Sonra evet. kılıçla Abi. yani bilmiyorum ha bence hani eğer dedi yani bunu kaç kere de dedim bence hepiniz de aynı düşünüyorsunuz. Eğer şu an geri gelse hani bir yeter artık Ichiro'da yapma Evet. derim. Aynen. Ama ya Aynen. dediğim gibi çok şaşırmam yani hani Kinemon'a. Ama sizce öldü mü ölmedi mi? Evet, Ben- öldü ölmedi. Ben Vallahi Kinemon abi kararsızım. inşallah ölmüştür. Net bir şey diyeyim. Ya İnşallah öldü. ölmüştür ayda. içimden ölmesi geçiyor çünkü yani çok şok edici olur ve şaşırırım. Vay be derim helal olsun Eiichiro. O da bizi Sonunda şaşırttı. doğru birisini öldürdü falan. Abi Orochi'den ben çok korkuyorum tekrar çıkıp gelecek diye. Orochi tekrar çıkacak bu gelecek arada ya. Çünkü Kinemonlar Abi şey lütfen. dedi. Seninle uğraşamayız yani deyip kesip gittiler yani. Bir daha birleşecek o bence kesin. Bu Korkunç kadar ama. kötü bir karakter için çok vasat bir ölüm olur yani. Ya yani hem ya şöyle mesela Kanjuro öldüğünde hani off screen öldü ya Kanjuro ilk ölümü hani off screen diye Kiku Hı hı. öldürmüş muhabbeti döndü işte. Evet yerde Sonra da- gördük. Aynen. Hani dediler ki o zaman işte Kanjuro öldüyse hani seriyi hızlandırmak için böyle bir şey yapmış olabilir. Eiichiro'da şeklinde. Hı hı. Ama tekrar döndü. Bence Orochi de kesin dönecek ve bence Orochi sadece sakız gibi. Yani hiç keyif de vermiyor. Yani ölsün gitsin yani. Hani ben zerre üzülmem ya. İlk ölümü benim çok hoşuma gitmişti Benim ya de. Kaido açısından. Vay lan dedim Aynen abi, o Kaido'ya bak. çok İşte Aynen. aradığım kötü Aynen. adam bu. Aynen. Zerre Yanmadım, acımadan bak. direkt kafayı kesti. Bir de One Piece'te kafa kesildi. Şaka makı. Yani Racon kesmiyoruz, kafa kesiyoruz dedi Kaydı böyle. çok iyiydi. İlk Keşke o sahnede- zaman hiç dönmeseydi. Orada Katılıyorum. gerçekten efsane oldu. Ama orada da inanmadım öleceğine yani net belliydi. Evet ölmedi. ya hep bir düşünmüştük Ya, aynen. Kesin Evet geldi. yani hepimiz dedik yani. Ama Bakın Kaido Ichiro diye da belki. Bunu başarıyor. Ha, bilmiyorum ya yani. Orochi asla geri gelmemeli bence. Kanjuro zaten. Hiyori öldürebilir belki. O yüzden tekrar geri getirebilir. Evet Dur, değil Hiyori mi? öldürsün. Aynen bir öyle bir muhabbet var. Mesela acaba Hiyori mi 10. kişi? İşte odadaki 9 kişi var ya. 10. kişi Hiyori Evet. mi? Acaba Hiyori mi 24. iyileştirdi? sayıdakini mi diyorsun? Aynen. Hani Aynen. odadaki 10. kişi çünkü Oden değildi. Bunları iyileştiren birisi vardı odada. Vardı bir de Toki deniliyordu değil mi? Aynen Toki, Hiyori Aynen bir de çok iyi. Kinemon'un eşinin adı aklıma gelmedi. O üçünün muhabbeti döndü. Bir de Enel döndü de ona hiç girmiyorum. Abi ben aynen onu diyecektim ya. Bu 24 sayısı çıktı. YouTube'a bir ara girdim böyle işte. Bilmiyorum nasıl sayfama çıktı. Enel mi Vano'ya geldi? Benimdir o bu arada. O benimdir muhtemelen. Yo. Bu basbaya bir teori videosu falan vardı ya. Yabancı bir kanaldı. Ha olabilir. Ben de yaptım çünkü. Ya Anladın mı ama ne bu buna? inanmadım tabii ki. Ama ya benimki nasıldı Dediğim biliyor videoda musun? inanıyorlardı. Ya benimki nasıl biliyor musun? Ya ben o ara böyle bir şey modundaydım. Böyle hayattan bir mucize bekleyen bir adam modundaydım. Gerçekten böyle hayat olarak, kafa olarak böyle. Ulan dedim acaba bu mucize Enel mi? Hani yani o yüzden Abi bir yani Enel ben düşündüm çok- de. Evet ben direkt Hiyori dedim ya.
Ya en mantıklısı Nedense. o bence bu arada aralarında. Evet. Çünkü Toki de mesela hani tekrar baktım Toki sahnelerine sonradan. Mesela Toki bana mantıklı geliyordu ama sonradan Sonunda ne bakınca oluyordu? Toki'nin de hikayesi bitmiş abi. Yani Son Toki'nin Abi en son sahnesi bir neydi, o şeyin şiir içindeydi, yanıyordu. aynen bir kehaneti söyleyip vuruluyordu herhalde aynen vuruluyor, ateşin sonra. içine düşüyor. Ya bence Evet. Hiyori'nin hikayesi devam ediyor ve bir şekilde savaşa dahil olmalı Onigashima'daki. Ama Toki'nin hikayesi ve Oden'in hikayesi bitmiş. Çok da güzel bitmiş. Ben Oden'in mesela Oden döndü muhabbeti döndü ya, ben o videoda böyle bayağı şeyim, ağzım kulaklarımdayım böyle. Çünkü Evet. Oden karakterini o kadar sevdim ki hani tekrar görmek bile beni mutlu etti, ama Oden'in hikayesi de bitti. Toki'nin hikayesi de bitti. Ve bazen mutlu son, yani biz ne kadar sevmesek de ölüm aslında. Yani hikayesi o kadar güzel Kesinlikle. bitiyor ki yani mutlu son ya. Onun için mutlu son o yani. O Oden'in hani Oden kaynamamış, Oden değildir muhabbeti var ya ve o şekilde destan söyleme. Evet. Abi ya bu şekilde yani muazzam ya. Muazzam yani. Hani ben şey Evet. diyorum ya, mesela sizle konuşurken dün de söyledim. One Piece'in edebi yönüne hayran bir insanım. Ve One Piece hikayesi Netflix'e düşse, dün de konuştuk zaten. Engin'in de videosu var. Arkadaşlar buradan tekrar söyleyelim. Aynen. Netflix'e düşse ya da live reaction'ı şu Action. normal insanların aynen oynadığı çizgi film değil de hani çizgi şeklinde değil de gerçek insanların oynadığı şekilleri gerçekten hak edilerek güzel yaparsa böyle bir şeylerin güzel olacağına inanıyorum. Hikayenin o kadar iyi olduğunu düşünüyorum ki, ve Oden hikayesi gerçekten bu serideki yani en iyi hikayelerden biriydi bence. Güzeldi güzeldi. Evet. Yani o Bu kadar arada son bölümde Hiyori ile ilgili herhalde Hiyori, yanlış hatırlamıyorsam, son bıraktığımızda Toko ile şeyin yanında değil miydi? Hitetsu, o aynen kılıç aynen ha şey oradaydı. yapan. Aynen O oradaydı. ikisini gördük son bölümde ama Hiyori yoktu ortada. Evet Ama evet. Vano'da. Evet. Aynen öyle. O Evet, yüzden çok de doğru bir aslında biraz farkındalık. Vallahi. Onigashima'da olabilir. Ya beni bozan şey aslında orada biraz şu. Hadi 1004'tekisi Hiyori. Abi Evet. niye daha ortaya çıkmıyor bu olay? Hani o kadar büyük bir gizem değil bence. Bilmiyorum. Doğru. Doğru, bu da Doğru. doğru. Hiyori, Aynen. bak Bu Hiyori arada olsa hah, hani beni tatmin etmez. Niye tatmin etmez? 1004'te tamam siyah bir şekilde gördüm. 1006'da onu görsem okey derim. Bir beklentim olmasın. Ama şu an 1004 sayısı çıkalı kaç ay oldu? Üstünden o kadar zaman geçti ve halen orada biri çıkacak ortaya. evet. Evet. Bu kişinin Hiyori olması sizi tatmin eder mi, yani böyle bir düşünseniz? Yok Tamam, abi. büyük bir sır değil ama Hı hı. hani halen Aynen. gizemli tutulan bir olayın bu kadar beklenilecek basit bir cevap olması da bana biraz ters geliyor. Peki senin Tamam cevabın ne demiyorum. olur? Var mı bir cevap Tefo? Ya sürpriz olsun diye ben çok diyebilirim. Ama Evet Bence abi. o da Toki de o kadar Toki sürpriz olursa olmaz Tefo'nun, ya. evet. hani Ya şu abi an olur Toki aslında olayını ya. da dediğiniz gibi net haklısınız. Aslında hikayesi biten bir karakter Hı hı. bence de. Ama Hiyori beni bozan olay bu yani. Hiyori olursa ne olacak? Doğru Niye diyorsun. bana bunu saklıyorsun Niye yani? silüet Bunun göstersin öyle ki? bir... Efendim? Niye silüet, yani silüet derken karanlık birisi Niye bir olarak gizem Ya yaratsın hadi yani? gösterdin. Diğer chapter'ı açıkla. Bunun büyük bir sırrı yok ki. Orada Kinemon sevinecek. Aa sağ ol sen geldin. Bu arada bir şey daha var aklıma takılan. Orada o bir odaydı, oraya düştükleri yer değil mi? Bir oda Evet mı, bir yer evet. gibi bir yer. Aynen, bir Evet. odadalardı. Depo. Orada bitmişlerdi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şu an böyle resmen Evet yerde evet. Kaido'dan dayak yediler bitmişlerdi. işte. Aynen baya bir dayak yediler yani. Hatta Kikunoji'nin kolu falan kopmuştu. Aynen. Böyle bir olay da vardı. Yani bir bandajla falan mı bunlar bu kadar toparlandı? Yani bir Doğru. meyve mi olabilir diyorsun? Bilmiyorum, hani şimdi ona biraz bir meyve desem biraz atıp tutmuş gibi olurum da, ama hani bir bandajla bu kadar kolay Hiyori toparlayabiliyorsa, bunu yani şöyle bir örnekle diyebilirim. Böyle bir iyileştirici gücü varsa da bu da başka bir olay. Baştan beri geleydi yani, sonuçta tedavi amaçlı güzel bir takviye de olabilirdi. Hı hı. Ama öyle bir şey denilmedi. Denilseydi ihtimaller içinde gel de denilebilirdi. Hiyori diyorsak niye bu kadar gizemli yani? Şu an bayağı bir geçti, herkes unuttu bu olayı ya. Evet, doğru Aynen. diyorsun. 1004 Yani o
kişi unutuldu resmen. Şu an kimse Unutuldu, cidden konuşmuyor. unutuldu. Kimse konuşmuyor gerçekten. Yani Ama bu da Eiichiro Oda'nın sürpriz faktörü. Birden pat diye hop ben geldim. Bu karakter geldi. Niye geldi? Bağlar bir şey illaki de. Ama Hiyori beni tatmin etmez. Ya bilmiyorum, ben burada biraz daha şey düşünüyorum. Ama mantık olarak dediğim gibi Hiyori mantıklı. Ama bu bence kadar uzun yanlış süre düşünmüyorsun. saklanılması hani tatmin etmez sonunda beni. Bilmiyorum, ben öyle biraz şey yapıyorum. Ama Tokyo olayı da hani o da bana tam mantıklı gelmiyor. Hani bitmiş bir karakteri geri, yani aynı şey olayı gibi olur. Hani 1005'te mi 1006'da mı Oden geri geldi Hı olayı. hı. Evet mesela. Orada yani Oden'in geri gelmesi de bizi tatmin etmezdi ki gelmedi zaten. Evet. Yalnız Evet. şöyle bir şey var. O Toki'nin tarz. ölmesi gösterilmedi, yani ölümünü görmedik. Animede gösterildi ama Mangada mangada o gösteremedi kısım mi? hani gösterilmedi, yok. Yere Hmm. yığılıyor sadece. Pardon, yere yıldığını bile görmüyoruz hatta, öyle söyleyeyim ben. Gökyüzünü görüyoruz sadece. Aynen öyle. Ya Başka hiçbir Toki şey görmüyoruz. Toki'ye ne oldu? İşte şu an ne yapıyor? Yani nasıl öldü? Hiçbir şeyini bilmiyoruz. Ok mu fırlat? Animede ok fırlatıyorlardı ama filler yani. Mangada öyle bir şey yok. Ya şöyle diyeyim, ben bunu da böyle tahmin ediyorum. Yani ölüm gibi konularda bence Eiichiro Oda veya editörler hakimdir bu konuya az çok artık. Evet. Yani bir karakter orada ölüp ölmeyeceğini, yani Eiichiro Oda veya editörler, manga yazarlar, yani o sonuçta bölüm, yani dün de demiştim, bir bölüm için 100.000 dolara kadar para harcanıyor. Bir kişi de bu işi yapıyordur. Yani orada yere yatsa bile tabii öldüğü kesinleşmiyor. Bu da doğru ama benim demek istediğim daha çok orada şey, hikayesi aslında bitti ya. Hani hayatta kalsa ne olacak? Geçmiş ile ilgili bilgisi var zaten. Hani böyle bir olay, yani bilgisi var derken hani sonuçta gizemli bir geçmişi var. Geri gelecek, Hı. ne yapacak? Milleti iyileştiriyor falan. Bilmiyorum, o biraz karışık bir konu da orada ben bir sürpriz bekliyorum. Ya Hiyori beni tatmin etmez. Ama Ben- demek ki bir kişiye daha yardım edecek. O yüzden tekrar göstermiyorlar. O zaman göreceğiz. Bence Evet, evet. bence Hiyori Onigashima'da gözükecektir ama 10. kişi silüeti mi sorusu yine hala bence en mantıklısı Hiyori bu arada, ama Tefo'nun Evet, dediği evet. de doğru. En mantıklı kişi tatmin eder mi? Soru işareti. Evet yani. Aynen öyle. Bu arada yavaştan son Aynen. söylemek istedikleriniz varsa alalım ve kapatalım isterseniz. 2 saat 10 dakika oldu. İlk Yonko zirvesi, geleneksel Yonko zirvesinin ilk bölümü. Evet. Evet abi. Abi Var çok mı? güzel bir bölüm oldu. İnşallah uzun soluklu bir seri olur. İnşallah. Vallahi ben Dinleyenlere şöyle bir de şey teşekkür diyeyim. ediyoruz. Ben şöyle bir şey diyeyim. Bu zirvenin yarısında mikrofonumla falan uğraştığım için, kafayı yediğim için pek eğlenemedim başta ya. Çok moralim bozuldu ya. Size Evet. özelden yazıyordum burada, abi sesim geliyor mu gelmiyor mu, ne oldu ne olmadı. Ya Yok ama bir dahaki geldi. daha eğlenceli olacak. Ya çoğu geldi aslında Tepo'ya. Çok Evet. sıkıntı olmadı. Ya- Böyle bir 5 dakikalık kısımda vesaire Bir falan geldi. uyardığımız yerlerde, yani Aynen. söylediğimiz Aynen. yerlerde gelmedi. Şey çok Geri komikti kalan ya. Tefo dedi ya, ben senin sesini duymuyormuşum" dedi ya. O çok komikti. Ben çok güldüm ona. Tefo ya. Allah'ım. Yani ben Güzeldi ya. çok eğlendim açıkçası. Hani güzel şeyler de eğlendim. konuştuk. Yine daldan dala atladık. Ben biraz bölmüş olabilirim. Böldüysem kusura bakmayın arkadaşlar. Yok canım. Valla bence gayet güzel yaptın ya. Yoksa biz Sen dünkü gibi olmasan ezele aynen. falan giderdik. Biz bayağı biterdik ya. Bir yaprak dökümüne falan bile uğrardık biz yani. Tam Valla eğlenceli falan. birkaç yerde dikkat ettim de yani Engin de çok güzel tekrardan böyle konuyu bağladı falan böyle. Güzel dağıttık ama yani hani eğlendim ben baya. Abi ister istemez dağıtılıyor. Bak sen olmasan Tepo'nun dediği gibi yani daha da bir dağılırdık. Eyvallah, çok Zengine girerdik. çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, teveccühünüz diyorum ve çok da Rica ederiz. çok da şey yapmayayım. Şey diyor ya Chopper, lanet Tamam. olsun beni övmeyin diye, öyle hoşuma gideceğini mi zannediyorsunuz? Bu arada ya görmüyor, kamera açık değil insanlar, ama bunu söylerken Chopper dansı yaptım ya, lanet olsun ya. Olduğum Olur yani. öyle. Vallahi ya, içime bir Chopper kaçmış arkadaşlar. Yani bu kadar galiba söylemek istedikleri arkadaşların, yonkolarımızın arkadaşlar. Videonun Evet abi, sonuna bir geldik. sonraki zirvede görüşürüz. Bir sonraki zirvede neredeyiz? Karar verdik mi bu arada?
Vermedik gibi. Yok ya. Onu, konuşuruz. onu topluluktan kararlaştıralım biz sonradan. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip like atmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu seri devam edecek yani sonuçta değil mi? Bir tepki ölçelim. Sanji büyüktür doğru. Pardon. Buradaki 4 arkadaşın kanallara da abone olmayı da unutmayın. Japori, Engin dedim ben yayın boyunca ama Grand Line yolculuğu ve Tefo ismi lazım değil. İsmi bir gizem. 5000 abonede açıklıyorum. Ve ben Nemo. Motive etsem kendimi ya. Bir şey Sen de 5000'i açıklıyorum. Ya ben 5000'i açıklamayacağım, saklayacağım da. Hayda. One Piece'in gizemliliğine yakışır bir şekilde sürdürmek Oho. istiyorum. Ben açıklıyorum iyi abi. arkadaşlar. Bunu- Beni 5000 yapın. Diyorum Nemo 10.000 abone olduğumda adımın başındaki T'yi D'ye değiştireceğim. D.Fo yapacağım. Bu arada ben de muhtemelen şey yaparım. Böyle adının baş harfini falan verip nokta koyarım. Evet. Neyse eğlendik. Arkadaşlar kapanışı da yaptım ama kapatamadım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.